Şehir dışındaki evimin çevresindeki çam, meşe ve manita ağaçlarıyla örtülü tepelerde sağlık yürüyüşlerine çıkmaktan hep zevk almışımdır. Sahile doğru uzanan ormanın içinde gezinirken daracık geyik patikalarını takip ederek dağın zirvelerine ulaşmanın hazzı bambaşkadır. Bu yürüyüşlerde hep merakımın ve güdülerimin beni yönlendirmesine izin veririm. Yıllar önce ailemin hafta sonu tatili için evden ayrıldığı bir sabah gün doğmadan yataktan kalkmış ve uzun bir yürüyüşe çıkmaya karar vermiştim. Dağların henüz görmediğim bölgelerini keşfetmekten ve tırmanmanın zevkini yaşamaktan öte bir planım yoktu. 1000-1500 metreden daha yüksek olmayan uygarlıktan yeterince uzak bu dağların insanın içinde gizem ve coşku duygularını uyandıran nice keşfedilmemiş bölgeleri vardı. İnişli çıkışlı tepeler kendi iç dünyamın zirvelerini ve vadilerini yansıtıyordu adeta. O günlerde kendimi güvensizlik ve şüphenin gölgeleriyle dolu vadide kaybolmuş hissediyordum. Hayatım bir tek düzelik içinde sürüp gidiyordu. O sabah içimde bir değişim için, yeni bir farkındalık için, yeni bir heyecan için dillendiremediğim bir arzu duyuyordum. Yaşamımda yeni bir şeyler olmasını çok istiyordum. İstediğin şeye dikkat et, başına gelebilir sözünün gerçekliğini biraz sonra keşfedebileceğimi nereden bilebilirdim ki? Sabah dağların üzerinde alçak bulutlar geziniyordu. Doğanın içinde uzunca bir süre yürüdükten sonra kendimi iki tepe arasında kesif bir sis bulutunun içinde buldum. Sis öylesine kesifti ki bir adım ötemi bile zor görüyordum. Hava buz gibi soğumuştu ve ben yön duygumu yitirmiştim. Aşağılardan bir yerden gelen ırmağın şırıltısını arkama alarak yürürsem vadiden çıkarak tepelere tırmanabileceğimi düşünüyordum. Bir an önce sisin içinden çıkabilmek için dikkatlice yürümeye başladım. Bir süre sonra yaşlı çam ağaçlarının bulunduğu bir düzlüğe ulaştım. Plato derin bir uçurumun hemen yanında yer alıyordu. Platoya ulaşmak ancak kayalıkların arasındaki daracık patikadan geçmekle mümkündü. Bu yol üzerinde tesadüfen yürümüş olmam tamamen bir şans eseriydi. Büyük kayalıkların etrafından tırmanarak sis bulutunun dışına çıktığımda karşımda küçük bir kulübe buldum. Kulübeye doğru yürüyüp kapısını hafifçe tıklattım. Olağanüstü sıcaklıkta melodik bir ses sanki yıllardır beklediği misafiri gelmişçesine yanıt verdi. "İçeri gir gezgin, içeri gir." Şaşkın bir durumda kapıyı açtım. Yüzünden tebessüm ve sükunet yansıyan bir kadın yerde oturuyordu. Nedenini bilmeksizin ürperdiğimi hissettim. Toprak zeminde, yaprakların oluşturduğu bir yastığın üzerinde bir aslanın vakur zarafetiyle dimdik ama sakin ve dengeli bir şekilde oturuyordu. Gözleri beni adeta içine çekiyordu. Ela badem gözler duvardaki çatlaktan süzülen güneş ışığının parlaklığını yansıtıyordu. Pürüzsüz cildi ve kısa kahverengi saçlarla çevrili yüzünde gözleri mücevher gibi parlıyordu. Yaşını, ırkını ya da hangi kültüre mensup olduğunu kestirmek mümkün değildi. Etrafı sanki parlak bir enerji alanı ile çevriliydi. Herhalde bu ışığın bir oyunu olmalıydı. Garip bir şekilde zaman ve mekan kavramlarını yitirmeye başladığımı hissediyordum. Yağmur ormanlarında mıydım, Shakespeare İngiltere'sinin tepelerinde miydim, İskoçya'nın dağlık bölgelerinde miydim, yoksa ölümsüz Çin bilgelerinin yaşadığı dağlarda mıydım? Bir ziyaretçim olmasının üzerinden çok uzun zaman geçti. Geldiğine memnun oldum çünkü paylaşacak çok şeyim var. Önemli bir misyon için yardımına ihtiyaç duyuyorum dedi. Acaba kaybolmuş muydu? Bir rehbere mi ihtiyacı vardı? Şaşırmıştım ama söyledikleri de bir o kadar merakımı uyandırmıştı. İlginç demekle yetindim. İlginç bulacağına inanıyorum ama önce seni hazırlamak için biraz eğitime ihtiyacım var diye yanıt verdi. Hazırlamak mı? Ah bu hazırlık 2 saatten fazla sürecekse zamanım olacağını sanmıyorum. Sandığından hem daha az hem daha çok zamanın var dedi. Ne garip bir yanıt. Kadının farklı ama zararsız biri olduğuna kanaat getirerek oyuna katılmaya ve merakımı gidermeye karar verdim. Eliyle oturmamı işaret etti. Rahatına bak gezgin, neden geldiğini ve ne kadar yol aldığını biliyorum dedi. Ona evden yalnızca 1 saat uzaklıkta olduğumu söylemek üzereydim ki onun sabah yürüyüşünü değil, yaşamının uzun ve inişli çıkışlı yolunu kastettiğini anladım. Birdenbire zihnim değişik zamanlara ve kültürlere ait sayısız görüntülerle doldu. Bu görüntülerin bir şekilde onunla bağlantısı olduğunu algılıyordum sanki ama aklıma yine şüphe girdi. Bu kadın sadece müzevi yaşayan biri, ben de kadınla ilgisi olmayan bir serüven yaratıyorum. Kimsin diye sordum. Durgun bir göldeki yansıma,
Karanlık bir gecede bir ay ışığı hüzmesi, sabahçıyı kadar taze ve dünya kadar yaşlı. Her şey bende, ben de her şeydeyim. Bunun ötesinde gezgin, benim hayatımın da seninki kadar gizemli olduğunun dışında bir şey söyleyemem. Seninle aramızdaki tek fark, ben ruhun kucağında yaşıyorum, sen ise yeni uyanıyorsun dedi. Dilim tutulmuş gibi zorlukla sorabildim. Sana nasıl hitap etmeliyim, bir adın var mı? Bir ad mı? O kadar çok adım oldu ki hatırlamıyorum bile. Gerçekten şaşırmış görünüyordu. Peki sen kendini nasıl nitelendiriyorsun dedim. Kendimi nitelendirmek mi diye bir tebessümle yanıt verdi. Konu kapanmıştı. Pekala, nereden geliyorsun dedim. Geçmişle gelecek arasında gider gelirim. Sonsuz anda yaşarım. Birbirimizle değişik zamanlarda karşılaştık. Seninle benzin istasyonunda çalıştık. Hawaii'de yağmur ormanlarında birlikte yürüdük. Büyük şehirlerde yaşadım. Altın ve gümüş kubbelerin altında oturdum. Ocağı tüten evlerinde, dağ manastırlarının yalnızlığının rahatını da bilirim. Zenginliği de, yoksulluğun soğuk yüzünü de yaşadım. Kazanmayı ve kaybetmeyi, sağlığı ve hastalığı, hazzı ve acıyı da bilirim. İncecik ipeklerin, yumruğum kadar irilikte opalin, rengarenk parlak taşların cazibesini de bilirim. Ama seninle hazinelerin en büyüğünü paylaşacağım. Vermekle çoğalan, parlaklığına asla yitirmeyen bir hazineye. Konuştukça sesi tüm insanların sesini yansıtıyordu. Sesi rüzgar gibi yön değiştiriyor, tarihin tozlu koridorlarında esiyor, ışık yayıyordu. Sihir dünyada hep var gezgin, seninle simyanın sırlarını paylaşmayı amaçlıyorum. Kurşunu altına dönüştürmek mi dedim. Güldü. Minarelerle oynamak kimyacının işidir. Benim bahsettiğim simya yaşamın temel elementlerini dönüştürüyor. Korkuların özgürlüğe, karmaşaların netliğe, engellerin ve zorlukların dinginlik ve rahatlığa, endişelerin hazza dönüşüyor. Seninle paylaşacağım sırlar ruhun yasalarıdır. Ruh mu dedin? Tanrı'ya inanıyor musun? Mensup olduğun bir din var mı? diye sordum. Güldü. Sabahın ısıtan aydınlığının hazzını duymak için güneşe inanmak zorunda değilsin. Olan ortada. Ben de Tanrı'yı böyle biliyorum. Dinimin ne olduğuna gelince derken sanki geçmişi hatırlıyormuşçasına gözleri uzaklara daldı. İsraillilerin tapınaklarında, Müslümanların camilerinde oturdum. Hristiyanların büyük katedrallerinde diz çöktüm. Kızılderililerle birlikte barış çubuğunu tüttürdüm. Afrika'da şaman olarak yaşadım. Budist tapınaklarında meditasyon yaptım. Ganj'ın kıyılarında tütsülerin tatlı aromasını içime çektim. Her yerde aynı ruhu buldum. Zamanı, inancı, kültürü aşan yüce irade her yerde aynı evrensel yasaları ifade ediyor. Bu yasalardan biraz bahseder misin diye sordum. Niyetim zaten bu diyerek devam etti. Hayatın gizemi içinde evren yerçekimi yasası kadar gerçek olan yasalara göre işler. Varoluşun ta kendisi olan evrenin primal zekasını yansıtan ruhun yasaları, evrenin işleyiş mekanizmasını da yönlendirir. Çiçeklerin güneşe yönelmesini, dalgaların sahile vurmasını, dünyanın dönüşünü, doğanın gücünü ve mevsimleri bu yasalar yönetir. Galaksiler bu yasaların müziğiyle dans eder. Aramızdaki küçük dal yığınından aniden alevler ve dumanlar yükseldi. Sanki alevler kendi kendilerini ateşlemişlerdi. Gözlerinde dans eden ışıklarla bunu bana Merlin öğretti dedi. Şaşkınlık içinde olmasına rağmen şüpheci beynim yine devreye girmişti. Belki Merlin, belki birazcık benzin diye düşündüm. Dumanın kulübenin çatısından kayboluşunu seyrettikten sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Ruhun yasaları evrenin zekasına ve doğal düzenine işaret eder. Bu yasalar kavramların, geleneklerin ve inançların ötesindedir ve insan ahlakının temelini oluşturur. Gezegenlerin hareketleri kadar düzenli işleyen bu yasalar yalnızca doğanın mekaniğini değil, varoluşun her boyutunu yönlendirir. Yıldızlar ve pusula nasıl eski gemicileri yönlendirmişse, bu yasalarda yaşam serüveninin inişli çıkışlı her anında sana rehberlik eder. Bazı yasaların insan yaşamının pratiğine yönelik özel anlamı vardır. Zor bir dünyada içsel huzuru bulmak için bu basit ama güçlü yasalara uygun yaşamanın sırları size birçok öğretilerle hatırlatıldı. Bu yasalara uygun yaşayanlar doyum, huzur ve bolluğa kavuşur. Yasaları yok sayanlar ya da umursamayanlar ise uyanmaları için onlara öğretici görev yapan sonuçlarla karşılaşır.
Onlar da bir gün yüksek bir anlayışın ışığında dinginliği bulabilsinler diye. Bu yasaları nereden öğrendin diye sordum. Onlar her birimizin içinde sezgisel bilincin devasa deposunda kayıtlı. Doğayı gözlemleyerek de onların işleyişini görmek mümkün. Zarif bir çabuklukla ayağa kalkarak kapıya doğru yöneldi ve onu takip etmemi işaret etti. "Gel gezgin, izin ver dağlar senin okulun olsun," dedi. Bana öğreteceği yasaları, onun deyimiyle hazineleri keşfetmeye karar verdim. Onları çocuklarımla, hatta ilgilenen diğer insanlarla da paylaşmak istiyordum. Fakat bu yasaların etkisinin, gücünün ve büyüsünün boyutlarının henüz farkında değildim. Buna rağmen olağanüstü bir deneyim yaşayacağımın bilincinde olarak kulübenin kapısından dışarı çıktım ve kendimi daha önce hiç görmediğim bir gölün hemen yakınında buldum. Denge yasası, orta yolu bulmak. Nasıl yerçekimi evreni bir arada tutan bir yapıştırıcı ise, denge de evrenin sırlarının kapısını açan anahtardır. Denge, beden, zihin ve duygularımız, varlığımızın her boyutu için geçerlidir. Yaptığımız her şeyde az ya da çok yaptığımızı bize hatırlatır. Yaşam sarkacımız ya da alışkanlıklarımız en uçlara gittiğinde diğer uca gitmemiz de kaçınılmazdır. Dünya tozundan yapıldığın için alçak gönüllü ol. Yıldız tozundan yapıldığın için asil ol. Sırp atasözü. Rüzgarın estiği yönde duruyoruz. Bu yüzden henüz burada olduğumuzun farkında değil, dedi yumuşakça. Dikkatimi gölün kıyısına yöneltmemi istedi. Beyaz bir kuş tek ayak üzerinde mükemmel bir dengeyle duruyordu. "Bu kuş gibi dengede durabilir misin?" diye sordu. "Tek ayak üzerinde durup durmayacağımı mı soruyorsun?" dedim. "Kuşun içinde hissettiği gibi demek istiyorum. Günlük yaşamının ortasında onun gibi sakin kalabilir misin?" "Evet, belki, bilmiyorum. Hala buraya nasıl geldiğimizi anlamaya çalışıyorum," dedim. Sorusunu tekrarladı. "Dinginlik duygusunu sıkça yaşamıyorsun değil mi?" Hayır, galiba yaşamıyorum." "Dürüst bir yanıt iyi bir başlangıç noktasıdır," diyerek göle bakan bir taşın üzerine oturdu. Bir an için insan yaşamının doğal düzeni içinde dengenin önemini düşün. Biz dengenin ürünleriyiz. Bir balık gibi iyi yüzemiyoruz, çitalar kadar hızlı koşamıyoruz, goriller kadar ağır kaldıramıyoruz ama bunların hepsini dengeli bir şekilde yapabiliyoruz. Bilge yine tek ayağı üzerinde duran beyaz kuşu göstererek, her insan bedeni içsel dengenin, içsel barışın özlemini duyar ve bu dengeyle en sağlıklı yaşamı sürdürebilir. Şu an içinde bu dengeyi hissedebiliyor musun? Avcunu göğsümün üzerine koyduğu anda beynimi dolduran ve zihnimi sakinleştiren derin bir huzur hissettim. "Hissediyorsun," diye fısıldadı. "Evet," derken sesim haz doluydu. "Bu dinginlik duygusunu bir referans noktası olarak al. Bu senin günlük yaşamındaki dengesizliklerinin farkındalığını artıracak ve dengesizliğe toleransını azaltacaktır," dedi. "Nasıl?" dedim. Gevşemenin nasıl bir duygu olduğunu bilmeyen gergin insanlara gevşe denildiğinde gevşeyemeyeceklerdir. Ama bir kez olsun derin gevşeme yaşadıklarında bir referans noktası oluşur. Ondan sonra gergin olduklarını daha kolay anlayabilir ve gerginliklerinden kurtulmak için ne yapacaklarını bilirler. Sen de gerçek dengenin nasıl hissedildiğini bildiğinde hayatının her alanında nerelerde dengesiz olduğunun farkında olmaya başlarsın. Bu sana içindeki denge merkezine dönmek için otomatik sinyal olarak hizmet eder. Denge yasasını dengesizliklerinin farkında olarak uygularsın. "Bu kadar basit mi?" dedim. Güldü. "Çok basit ama her zaman kolay değil. Çünkü alışkın olduğun fiziksel ve duygusal dengesizlik ne kadar uçta olursa olsun sana normal gelecektir. Çoğu insanın nevroz dediği şey bir düşüncenin, duygunun, dürtünün ve davranışın dengesizliği ve abartılmış halidir. Bu yüzden gerçek dengeye ulaşmak başlangıçta gerçek dışı ya da garip gelebilir. "O zaman gerçek dengeyi bulabilmek için nasıl adım atabilirim?" dedim. Bir balık gölün ayna gibi durgun yüzünde dalgalar oluştururken Bilge yanıt verdi. "İçindeki o dingin göle, o sakin göle dön. Bak, dinle. Beslenme, egzersiz, iş ve iletişim alanlarında çok fazla ya da çok az yaparsan bedeninde dalgalar oluşur. Yaşamında ya da bedeninde oluşan bu dalgalara dikkat et." Bunları düşünürken bir başka düşünce aklıma geldi. Dünyanın bu gidişatı içinde tüm enerjimi içime dökmek, denge ve huzur bulmaya çalışmak için harcamak bencilce olmaz mı? Yüzünde tebessümle Bilge beni gölün etrafında yürümeye davet etti. "Çoğu insan ben merkezli olmakla bencilliği karıştırıyor," dedi.
Ama bir kez kendi dengesini bulduğunda iç huzurunu ve gerçek gücünü de bulacaksın. Bu da yaşamında ve dünyada gerçek bir farklılık yaratacaktır. Bilge eğilerek yerden ince uzun bir dal aldı ve dalı tek parmağı üzerinde dengelemeye çalıştı. Dal önce kıpırdamadan durdu, sonra ileriye geriye hareket etmeye başladı. Arzular ve bağımlılıklar seni ileriye çeker, korku, kaçış ve tepkisellikler ise geriye. Her türlü uçlar, hatta herhangi bir konuda katı bir tutum dengeni bozar ve konuyu her açıdan görmeni engeller. Anlıyor musun dedi. Sanıyorum ama emin değilim dedim. İyi, bu öğrenmeye hazır olduğunu gösteriyor dedi. Gölün kıyısında yürümeye devam ederken yere düşmüş yapraklar ve dalların üzerinde Bilge'nin ayak seslerini işitmekte zorluk çektiğimin farkına vardım. Öylesine hafif basıyor ve kendi dengesini öylesine özgün bir şekilde ifade ediyordu ki, seninle paylaşmayı istediğim tüm yasalar gibi denge yasası bir felsefe değil, tüm pratik yönleriyle yaşamın ta kendisidir diye devam etti. Yüzümdeki boş ifadeyi görünce yerden bir taş alarak bana uzattı. 10 metre ötedeki bir çam ağacını işaret ederek, ağacı görüyor musun? Bakalım bu taşı isabet ettirebilecek misin dedi. Derin bir nefes aldım. Hedefimi belirleyerek taşı fırlattım. Taş ağacın solunda 1-2 metre uzağa düştü. Bilge bana bir başka taş uzattı. Yine fırlattım. Bu kez biraz daha yakına düşmesine rağmen yine isabet ettirememiştim. Bana 4 taş daha vererek bu taşlardan birini ağacın gölgesine isabet ettirmen önemli dedi. Bunun neden önemli olduğunu anlamamıştım ama isabet ettirmem gerektiğini anlamıştım. Kalp atışlarımın hızlandığını hissediyordum. Denge yasasını uygula diyerek bana hatırlattı. Nasıl dedim? Dengesiz olduğun zaman bunun sana normal geleceğini söylemiştim. Bu yüzden bildiğin hataları tekrar etmeye devam ediyorsun. Dengeyi bulmak için en hızlı yol, özellikle bildiğin, alışık olduğun yolun tam zıttını yapmaktır. Örneğin insanların seni anlayabilmesi için çok hızlı ya da çok yavaş konuşuyorsan, özellikle sana çok hızlı ya da çok yavaş gelen tonla konuş. Hep taşı ağacın çok soluna fırlattığım için şimdi çok sağa hedeflemeliyim değil mi? Dedim. Evet dedi. Ama sadece 4 taş hakkım var. Hedefimi çok sağa ya da sola belirleyerek başaramayacağımdan korkuyorum. Taşı ağacın gölgesine atmak istiyorum dedim. Biliyorum ama her iki uçta da yeterince deneyim kazandığında ortayı bulmak kolaylaşır. Hedefin ağaç ya da her ne olursa olsun. Anlıyorum dedim. Yapmak anlamaktır diyerek parmağıyla ağacı işaret etti. Emin olamadan ama denemeye çalışarak taşı sağa doğru fırlatmaya özen gösterdim. Taş yine sol tarafa düştü. Gördün mü dedi Bilge. Her zaman yaptığın şeye alışık olduğun için, sana normal gelen bu olduğu için davranışını değiştirmeye çalışsan da yine yeterince düzeltemedin. Bu nedenle alışkanlıkları değiştirmek zor gelir. Bu nedenle çoğu insan çok yavaş öğrenir. Bu kez cesur ol. Bundan sonra atacağın 2 taşı ağacın sağına doğru fırlat. Taşları kesinlikle ağacın sağına fırlatmaya karar verdim. İlk taş ağacın sağına yarım metre uzaklığa düştü. İkincisi de. Elimde sadece bir taş kalmıştı. Son şansım dedim endişeyle. Denge yasası sana yardımcı olacak. Ben de dedi. Beni ağacın 2 metre kadar yakınına götürdü. Gülerek kimse sana hayatını zorlaştır demedi. Eğer çok uzakta olduğunu düşünüyorsan yakınlaş dedi. Ben de gülerek taş ağacın gövdesinin tam ortasına fırlattım. Başardım. Gölün etrafında yürümeye devam ederken Bilge yaşamın diğer boyutundan bahsetti. Denge nefesle başlar. Nefes almak ve vermek yaşamın primal ritmidir. Nefes alarak ilham ve enerji dolarsın. Nefes vererek rahatlarsın. Her nefes bir doğum ve ölümdür dedi. Şimdi nefesini hisset, nefes ritminin nasıl ve ne zaman dengesiz olduğuna dikkat et. Duygularının da nefesinle paralellik gösterdiğinin farkında olacaksın. Kızgınlık hissettiğinde bu duygunu olduğu gibi kabul et ve nefesini dengele. Acı hissettiğinde acını kucakla ve nefesini dengele. Korku hissettiğinde korkuna saygı göster ve derin nefes alarak nefesini dengele. Nefes verdiğinde veriyorsun, nefes aldığında alıyorsun. Eğer verdiğinden daha çok alıyorsan, karşılık verme ihtiyacının dengesizliğini ve ilişkilerinin bir türlü tamamlanamadığını hissedersin. Eğer verdiğin aldığından fazlaysa kendini tükenmiş hissedersin ve bir süre sonra verecek bir şeyin de kalmaz. Azizler ve bilgeler çok verdikleri halde çok azalmıyorlar mı? Bu hep böyle öğretiliyor, dedim.
Öyle görünüyor ama bu insanlar haz, sevgi ve şükran duygusunu bollukla yaşıyor. Denge ısısı, sevgi ve cömertlik ruhuyla özgürce veren insanların bolluk bilinciyle yaşadıklarının garantisini de veriyor. Keçi yolunda dağın tepelerine doğru yürürken Bilge'nin ilk tanıştığımızda söylediği söz aklıma geldi. Bir tür misyonda yardımıma ihtiyacın olduğunu söylemiştin dedim. Bu senin hazırlık safhan. Önce beyaz kuşun dersini hatırla. Yaşamının her alanında dengeyi bul. Bu yasaya gereken önemi ver ve bilgelerin ayak izlerini takip et. İnsanlık deneyimini gözlemle. Alışkanlıkların uç noktaları stres yarattığı için daima dengeye dön. Davranışların ve sözlerin tıpkı değişen mevsimler gibi yumuşakça geçişler yapsın. Ancak içsel dengeyle mutluluğu ve huzuru bulabilirsin. Bilge'nin sözleri sessizliğe gömüldüğünde son kez geriye dönüp baktım. Beyaz kuş hala gölün kıyısında tek ayak üzerinde duruyordu. Seçim yasası. Gücümüze yeniden sahip çıkmak. Özgür iradenin sorumluluğu hem yıkıcı hem yapıcıdır. Seçimin gücüdür bu. Geleceğimizi büyük ölçüde belirleyen şimdi yaptığımız seçimlerdir. Koşullarımızı her zaman kontrol edemeyiz ama tepkilerimizi seçebiliriz. Seçim gücümüze sahip çıktığımızda dünyada dolu dolu yaşama cesaretini de buluruz. Açık yürekle açık yolda ilerliyorum. Sağlıklı, özgür, önümde uzanan dünyada uzun kahverengi yol benim seçtiğim yol. Walt Whitman. Gölün parlatılmış cam gibi ayna yüzü tepelere doğru yürüdükçe kayboldu. Biraz sonra yol üçe ayrıldı. Artık yolu sen seç dedi Bilge. Ama nereye gittiğimizi bilmiyorum dedim. Bilge bana baktı ve gülümsedi. İlginç bir inanç gezgin ama farkında olsan da olmasan da her zaman nereye gittiğini bildiğini düşünüyorum. Şimdi hangi yolu seçiyorsun? Fark eder mi dedim. Sonunda mı? Hayır diye yanıtladı. Sonunda her yol aynı yere çıkar ama bu yollardan biri yeşil vadiler, diğeri kayalıklı tepeler, üçüncüsü karanlık ormanlardan geçebilir. Hangi yolun seni hangi ortamlardan geçireceğini bilemezsin ama bir seçim yapmak zorundasın. Güldüm. Bana bir şeyi göstermek istediğini hissediyorum dedim. Yolunu seç ve konuşarak ilerleyelim dedi. Peki bu yoldan gidelim diye yolu gösterdim. Sanki beni işitmemiş gibi. Pekala seçtin mi diye sordu. Seçtim tabii ki. Ortadaki yolu seçtim dedim. Hala söylediğimi işitmemiş gibi. Birlikte zamanımız sınırlı gezgin, seçim yapsan iyi olur dedi. Fakat ben birdenbire anladım ve orta yoldan ilerlemeye başladım. Nihayet seçim yasası seçimlerimizi sözlerimizde değil, davranışlarımızla hayata geçirir. Gökyüzünü işaret ederek üzerimizde uçan şahini görüyor musun? Dedi. Başını salladığında yere çömeldi ve ağını örmekte olan bir örümceği gösterdi. Uçan şahin ve minik örümcek gibi dünyadaki tüm yaratıkların seçimi sınırlıdır. Her varlık kendi içgüdüleri ve doğaları doğrultusunda yaşar. Senin de doğanda özgür irade var, seçim yasası. Yaşamın bu seçimlerin bir tiyatrosu, kaderin şu anda yaptığın seçimlerle belirleniyor. Özgür irade bir seçimdir. Ya en derin sezgilerinle ifade bulan yasalara göre davranırsın ya da korku, alışkanlık ve arzularının esiri olarak gösteriyi yönlendirebilirsin. Anında doyumu içindeki bilge sese rağmen seçersen, seçimlerinin sonucu seni eninde sonunda ruhun yasalarıyla uyumlu olmaya doğru yönlendirecektir. Hangi yolu seçersen seç, kimi yol ışıklı olacak, kimi yol seni önündeki engellerle ve zorluklarla güçlendirecek ama hepsi kendi metotlarıyla sana hizmet edecektir. Bazen kendi yolumu çizmiş biri gibi değil, kadere boyun eğen biri gibi hissediyorum kendimi dedim. Çoğu karar bilinçaltının bilgeliği tarafından yönlendirilir. İç bilge, bilinçli aklının çok daha ötesinde veriye sahiptir. Bazen neden olduğunu bilmeksizin yaşamına bilinçli olarak istemediğin olayları ve insanları çekersin. Ama onlar öğrenmen ve en yüksek iyiliğin için sana hizmet ederler. Fakir, acı çeken, taciz edilen aç insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Onların da acı çekmeyi seçtiklerini mi söylüyorsun dedim. Acının birçok yüzü vardır. En zengin olan da acı çeker. Herkesin yapabileceği tek şey kendi koşulları içinde en iyi seçebilmektir. Yaşama, sevgiye, hizmete yönelik seçimler. Ama hayat size ne sunarsa sunsun, onlara nasıl tepki vereceğiniz sizin seçiminizdir.
Öfkelenebilir, kaderinize lanet edebilirsiniz ya da durumunuzla yüzleşebilir, farklı seçimler yapabilir ve anı yaşayabilirsiniz. Başka birini sevdikleri için rahatsızlığı ve zorluğu seçenlere ne dersin dedim. Kendi arzularını, çocuklar, sevdiklerin ya da birileri adına bir yana koyarsan bu ruhsal olarak kendini feda etme davranıştır. Ama kendini kurtarıcı olarak görüyorsan niyetini yeniden gözden geçirmelisin. Başkaları adına çok fazla sorumluluk üstlenmek onları yaptıkları seçimlerin derslerinden mahrum bırakır. Acı çeken insanlara anlayış ve destek vermek onların sıkıntısını üstlenmeye dönüşüyorsa sevdiklerinizin ihtiyacı olan güç ve öz saygılarını da çalmış oluruz. Söyledikleri üzerinde düşünürken sessizce yolumuza devam ettik ve bir soru geldi aklıma. İlişkilerim ve işim hakkında yaptığım seçimleri düşünüyorum. Bilge sözümü kesti. Eve döndüğünde karına boşanmak istediğini söyle dedi. Ne? Ne diyorsun dedim. Neden boşanmıyorsun? Her an bir avukatı telefon etme gücün var dedi. Söz kesme sırası bendeydi. Bunu yapamam. Neden? Çünkü bu olanaksız. Karım, çocuklarım ve benim için ekonomik karmaşanın altından kalkamam. Ayrıca evlendiğimizde bir söz verdim. Yaptığım çocuklarım için nasıl bir örnek olabilir? Bilge, kendini kapana kısılmış hissediyorsun dedi. Hiç de değil diye haykırdım. Ama öyle görünüyorsun dedi yumuşakça. Bir sürü neden saydın ama boşanmaktan korkuyorsun. İlişkine son verme gücünü kazandığın zaman ilişkini sürdürebilirsin. Ancak o zaman bir sürü nedenle evliliğini sürdürmek zorunda olmak yerine evli kalmayı seçebilirsin. Anlayabiliyor musun? Evet, galiba anladım dedim başımı sallayarak. Yalnızca karınla ilişkilerini kastetmiyorum. Söylediklerim işinle, arkadaşlarınla, yaşadığın yerle ve tüm hayatınla ilgili. Ne demek istiyorsun dedim. Seçim gücünü unutmuş birçok insanın kimi kendilerini ilişkilerde, kimi de koşulların içinde tuzağa düşmüş hissediyor. Bu insanlar yeni seçimler yapmak için gereken irade, cesaret ve özsaygı yolunda çok acı çekmeye ihtiyaç duyuyor. Hayır deme gücüne erişmediğinde ne ilişkilerinde, ne hayatında, ne işinde, ne de başka bir şeyde gerçek anlamda evet diyebilirsin. Olumlu, güçlü değişimler yapmak için beklemek zorunda değilsin. Okula gitmek zorunda değilsin. Savaşa gitmek zorunda değilsin. İşe gitmek zorunda değilsin. Evli olmak zorunda değilsin. Çocuk yapmak zorunda değilsin. Başkalarının beklentilerine ve arzularına göre davranmak zorunda değilsin. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Sadece yaptığın ve yapmadığın her şeyin sonuçlarına hazır ol. Bu sonuçları kabullenmen sana kim olduğunun, nerede olduğunun, ne yapacağının, gücünün ve özgürlüğünün seçimini verir. İşte o zaman hayat görevler yığınından olanaklar yığınına dönüşür. İşte o zaman mucizeler olur. Seçtiğim yol bizi ormanın mis kokulu ağaçları arasına götürdü. Sık ağaçların arasından fısıldayan rüzgarın eşliğinde Bilge seçim yazısı üzerine son sözlerini söyledi. Dışsal güçler ya da idealler ne olursa olsun herhangi bir anda yolunu değiştirme ve seçme gücünün farkında olmak, denizin derinliklerinden suyun üzerine çıkarak nefes almaya benzer. Andaki durumuna kıyasla görebildiğin alternatif seçimler seni sarhoş edebilir. Hayatında sana zor gelen, kendini çaresiz hissettiğin ilişkilerinin kariyerini ya da herhangi bir şeyini değiştirmesi bazen kolay bir yol olarak da görünebilir. Yeni seçimlerin bazıları uygun, hatta gecikmiş de olabilir ama seçim sorumluluğu da beraberinde getirir. Kendini ifadede etkin ve bilinçli bir sorumluluğu da üstlendiğinde seçimin şimdi olduğundan daha doyumlu ve gerçek bir seçim olur, kaçış değil. Seçim yasasına uyduğunda yaşamını yaratmak için daha net kararların olur. O zaman acaba doğru mu yapıyorum, doğru kişiyle mi beraberim, doğru işte mi çalışıyorum diye şüpheye düşmezsin. Her gününü dolu dolu seçerek en yüksek üretkenlikle yaşarsın. Hayatımda yaptığım seçimlerin beni buraya nasıl getirdiğini, işimi, ailemi, neredeyse 8 saat önce ayrıldığım evimi düşündüm. Bana öğrettiğin şeyler için müteşekkirim ama eve dönmek zorundayım. Evde yapmam gereken bir sürü iş var dedim. Bilge omzunu salladı. Seçim yapmak, istediğim bir şeyden daha çok yapmak istediğim bir şey için vazgeçmektir. Bu senin hayatın. İstediğin zaman gidebilirsin. Kalmam için beni ikna etmesini bekliyordum ama umursamazlığına hazırlıklı değildim. Eğer gidersem geri gelme şansımın olmayacağını hissettim. Galiba biraz daha kalabilirim dedim.
Pek emin değilsin dedi. Hayır, eminim, gerçekten kalmayı istiyorum. Sadece bu kadar uzun kalacağımı sanmıyordum. Yapmam gereken işler vardı. Bilge gülümsedi. Sanki beni benden iyi tanıyordu. Ağaçlar seyrekleşip de tepelerin ötelerinde görebildiğim geniş alan farkındalığımın genişlemesini sembolize ediyordu adeta. Bu bildiğim manzarayı, bu kadının, bu varlığın yanında sanki ilk kez görüyordum. Sanki bir başka boyutta, günlük yaşamımdan bir göz kırpması kadar uzakta bir zamandaydım. Gittikçe dikleşen yolda ilerlerken Bilge gezimize devam edelim dedi. Süreç yasası. Hayatı adım adım yaşamak. Süreç her seyahatin küçük adımlarıdır. Adım adım her amaca ulaşılır. Süreç zamanı aşar, sabrı öğretir. Dikkatli bir hazırlanmanın sağlam temelini oluşturur ve ortaya çıkmayı bekleyen potansiyelimize güvenmeyi sağlar. Yükseklere merdivenlerle ulaşırız. Francis Bacon. Keçi yolunun dönemeci öylesine keskindi ki sanki daha dik bir merdivenle tırmanıyor gibiydik. Yürüyüşe alışık olmama rağmen kalbimin sıkıştığını ve nefesimin daraldığını hissediyordum. Oysa Bilge sanki düz yolda yürüyormuş gibi sakin ve rahatça konuşuyordu. Bu dağ yolunun nasıl yaşamı yansıttığına dikkat ettin mi? Her gün amacımıza doğru nasıl yol aldığımızı görüyor musun dedi. Yola hiç dikkat etmedim dedim nefes nefese. Ama zirve hiç de yakın görünmüyor. Yolcu eğer sadece yolculuğun sonuna odaklanırsa son daima uzakta görünür. Bu da çoğu insanın yolculuktan vazgeçmesine ya da yol dikleştikçe ve engeller karşısına dikildikçe yoldan geri dönmesine neden olur. Her yolculuk ilk adımla başlar ama gideceğimiz yere ulaşmak için ikinci, üçüncü ve gerekli olan tüm adımları atmak zorundayız. Süreç yasası amacımız ne kadar büyük olursa olsun adım adım, emin adımlarla hedefimize ulaşabileceğimizin teminatıdır. Bu bilinen bir şey dedim. Tamamıyla bilinen bir şey diye Bilge sözümü onayladı. İşte bu yüzden çoğu insan yasayı görmüyor bile. Küçük adımlar atarak hemen hemen her amacımıza ulaşabileceğimizi söylüyorsun dedim. Evet dedi gülerek. Kanyonu 2 hamlede geçemezsin ama adım adım geçmeye hazırlanabilirsin. Şu anda yönümüzde bir kanyon olmadığına göre. Bilge yerden bir taş alarak bana uzattı. 20 metre uzaktaki bir çam ağacını işaret ederek ağacın gövdesine isabet ettirebilir misin dedi. Ne? 20 metre uzaktan mı? Hiç sanmıyorum. Sola da sağa da nişan alsam yine de çok uzak dedim. Peki öyleyse diyerek beni ağacın tam önüne götürdü. Şimdi? Tabii ki şimdi isabet ettirebilirim dedim. Öyleyse yap dedi. Ağacı gövdesinden vurdum. Bilge beni birkaç metre geriye çekerek elime bir taş daha tutuşturdu. Yine dedi. Adım adım geriye giderek her seferinde her vuruşta tam isabet kaydettim. 12 metre geriye gittiğimde hedefimi şaşırdım. Bir adım öne git ve yine dene dedi. Yine tam isabet. Geri gitmeye devam ettik. 16 metrede 2 kez isabet ettiremediğimde bir adım öne giderek yine başardım. Birkaç başarısız denemeden sonra 20 metreden de taşı ağacın gövdesine isabet ettirebildim. Dik patikada yürümeye devam ederken o konuşmayı sürdürdü. Bu yasanın hayatının her alanında nasıl işlediğini görüyor musun? Herhangi bir görevi üstesinden gelebileceğin küçük adımlar dizisi olarak gördüğünde başarı duygusu için görevin tamamlanmasını beklemek zorunda kalmazsın. Adım adım küçük başarılar dizisi yaratabilirsin. Bahar yağmurlarının yükselttiği geniş bir nehir kıyısına geldik. Bilge taşlar üzerine zikzaklar çizerek hafif atlayışlarla önce karşıya geçti. Ben de onu bir taştan diğerine atlayarak takip ettim. Birbirine çok yakın duran 2 taştan biraz daha uzakta duranına atlamaya karar verdim. Ama mesafemi iyi ayarlayamadığım için ayağım yosun tutmuş taşın üzerinden kaydı ve kendimi suyun içinde buldum. Bilge gülmesini saklama çabası göstermeden ayağa kalkmam için elini uzattı. Gördüğün gibi bir süreçte her adımı atmak yerine basamakları atlayarak geçebileceğini düşünürsen eninde sonunda ıslanırsın. Bu süreç nehri geçmek için bile olsa. Patika genişlemeye başladığı için artık yan yana yürüyebiliyorduk. Çok geçmeden giysilerim neredeyse kuruduğunda bir bataklığa geldik. Bir yol bulabilmek için sağa sola bakındım ama küçük kanyonun 2 tarafı da çok dikti. Bilge kahkahalarla gülüyordu. Doğa ne harika bir okul, derslerini hep ne de doğru zamanda veriyor dedi. Bunun anlamı ne dedim?
Gözlerini aç, bu çamurlu patika hayatı nasıl yansıtıyor dedi. Şu anda hiçbir fikrim yok dedim. Öyleyse açıklayayım. Senin amaçlarına doğru giden yol genellikle kırmızı halıyla mı kaplı dedi. Hayır, daha çok bataklığa benziyor dedim. Evet, değerli amaçlar çabayı, riski ve özveriyi gerektirir. Korkularının ve şüphelerinin üzerine gitmen gerekir. İçsel kaynaklarını kullanman ve her adımda öncesinden daha çok olman gerekir. Her yeni mücadele bir teşvik olarak hizmet görür. Hevesinin kırıldığını hissedersin ama rahatsızlığının, sıkıntının ve çaresizliğinin üstesinden geldiğinde yepyeni bir güçle donanmış olduğunu görürsün. Bileklerimize kadar gelen çamurda yürümeye çalışırken sözlerini sürdürdü. Seni hayatın çamurlu yollarından çekip çıkaran şey, amacının peşinde gitmeye karar verdiren ilham ve vizyondur. Bu vizyon seni bir mıknatıs gibi kirin, çamurun içinden çeker çıkarır. Herhangi bir süreci başlatmak için atılacak ilk adım kendine uygun bir amaç belirlemek ve bir yön yaratmaktır. Bu her zaman kolay olmuyor. Hangi amacın peşinden gideceğime karar vermek hiç de kolay değil dedim. Amacının ne olduğunu, yüce bir ilhamın gelmesini, kesin bir garantinin olmasını, mistik bir vizyonu ya da Tanrı'nın sesini duymayı bekleyerek keşfedemezsin. Düşüncelerini tartıp biçerek, yolunun ne olduğu konusunda şüpheye düşerek veya başkalarının sana ne yapman ya da yapmaman gerektiğini söylemesini bekleyerek amacının ne olduğuna karar veremezsin. Seni çeken, sana heyecan ya da ilham veren şeyin peşinden git. Yüreğinin götürdüğü yere git. Kendini bir amaca adamak için gereken çaba ve özveriye neyin değeceğini kendine sor. Çamurlu ayaklarımızı ve ayakkabılarımızı nehirde yıkarken bilge bir öneride bulundu. Unutma gezgin, uzak geleceğe ait büyük rüyalar taşıması ağır bir yüktür. En iyi amaçlar gelecek hafta, ertesi gün, bir saat sonra ya da bir sonraki adımla gerçekleştirebileceklerindir. Kendine birçok küçük başarı için yol açan bir süreç yarat. Birçok küçük başarı diye tekrarlıyordum kendi kendime çukurlardan atlarken. Peki şöhreti bir gecede yakalamış görünen insanlar için ne diyorsun? Onların süreçleri nerede diye sordum Bilge'ye. Her gerçek başarı bir evi inşa etmek gibidir. Önce sağlam bir temel atılır, sonra sabırla evi tamamlamak için gerekenleri yaparsın. Bazı evler ya da kariyerler çabucak inşa edilebilir ama sağlam temeller üzerine oturmaz. Görünüşleri güzeldir ama dayanıklı değildirler. Bir gecede oluşan başarılara yakından bakarsan 10 sene gibi bir hazırlık sürecinden geçtiğini de görürsün. 10 yıl diye mırıldandım kendi kendime. Düşün dedi. 10 yılda her şeyi başarabilirsin. Bir doktor ya da bilim insanı olabilirsin. Bir sporda, oyunda üstün yetenekler geliştirebilirsin. Herhangi bir konunun uzmanı olabilirsin. Zengin olabilirsin. Bedenini istediğin gibi geliştirebilirsin. Yine de 10 yıl çok uzun bir süre gibi geliyor, dedim. Geleceğe doğru bakarsan evet ama geriye baktığında göz açıp kapayana kadar asırların geçtiğini görürsün. Birdenbire parmağıyla gökyüzünü işaret etti. Bak, dağın zirvesine bak. Baktım, hala çok uzakta görünüyordu. Şimdi aşağıya bak dedi. Altımızda sıra sıra tepeler görünüyordu. Adım adım çok uzun bir yol kat ettik. Saatlerdir yürüyor ve konuşuyoruz. Yürüyüşe başladığımızda bu kadar saat yürüyeceğimizi söyleseydim sana çok uzun bir zaman gibi gelebilirdi. Ama geriye dönüp baktığında cümlesini tamamladım. Hiç de uzun gelmiyor. Sık ağaçlarla kaplı karanlık gölgeli bir alana girdiğimizde gökyüzünü göremez olmuştuk. Bilge eğilerek yerden bir kozalak aldı. Tıpkı bu küçük kozalağın devasa bir çam ağacını oluşturduğu gibi, tıpkı nehrin sabırla taşı oyarak bir kanyon yarattığı gibi, tıpkı küçücük bir bebekken yetişkin bir erkeğe dönüştüğün gibi, istediğin her şeyi adım adım gerçekleştirebilirsin ve gerçekleştireceksin. Çok kesin konuşuyorsun. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Bazen adım adım yol alınsa bile yine başarısız olunabilir dedim. Bu dünyada çok az şey kesindir ama insanlar nadiren başarısız olurlar. Sadece çaba göstermekten vazgeçerler. Karanlık bölgeden çıkıp yine gökyüzünü gördüğümüzde dönüp geride bıraktığımız tepelere baktık. Bilge süreç yasasıyla ilgili son sözlerini söylüyordu. Kalıcı değişim birkaç dramatik an içinde değil, saat be saat gün be gün oluşur. Zaman geçtikçe her süreç onarımı da gerektirir. Mutluluğa giden yol daima onarım altındadır.
Doğruyu bulana kadar adım adım hayatı yaşa. Daha sonra yapabileceğin şeyleri bir kenara ayır. Sabır ve disiplin güç birliği yaptığında amacını gerçekleştirecek gayreti de göstermek kolaylaşır. Coşkulu ve istekli olmak hızını belirler ama seni amacına ulaştıran şey gösterdiğin gayrettir. Herhangi bir hedefe giden kapıları açan anahtarlar süreç, sabır ve gayrettir. Ödül yalnızca sürecin sonunda bekleyen değildir. Sürecin kendisi de bir ödüldür. Kendimizi zirvede ayakta dururken bulduk. Alnımdaki teri silerken aşağıdaki manzaranın büyüleyici güzelliğinden kendimi alamıyordum. Bu güzelliğin hazzını yaşamayı kendi çabamızla hak etmiştik. Bilge'ye başımı çevirip baktığımda parmağıyla uzaktaki daha yüksek tepeleri gösteriyordu. Birbiri ardına gittikçe yükselen tepeler. Bir amaca ulaştığında bir başka amaç yaratırsın. Yolculuk asla bitmez derken aşağıya doğru dönüş yolunda yürümeye başlamıştık bile. Şimdi yasası. Anda yaşamak. Zaman, geçmişten geleceğe uzanan bir paradokstur. Zamanın gerçekliği yalnızca zihnimizdedir. Zaman kavramı, düşüncenin, dilin ve toplumsal fikir birliğinin bir ürünüdür. İşte daha derin bir gerçek, yalnızca bu an var. Sonsuza dek mutlu yaşamak ancak an be an mümkündür. Margaret Bonanno. İniş yolculuğumuz tırmanmaktan çok daha kısa sürdü ama düşüncelerimde öylesine kaybolmuştum ki zamanın farkında bile değildim. Nereye gidiyoruz? Bundan sonra ne yapacağız? Bana söylediklerini hatırlayabilecek miyim? Eve ne zaman döneceğim? Onu yarın da görebilecek miyim? Sanki aklımdan geçenleri okumuş gibi. Kafan çok meşgul gibi görünüyorsun. Galiba şimdi yasasını anlatmanın zamanı geldi. Evet, şimdi daima en iyi zamandır dedi. Bilge aşağıdaki tepeleri göstererek sordu. Güneşin fulya ile bezenmiş alanı nasıl aydınlattığını görüyor musun? Bak, zümrüt yeşili çimenler ve fulyalar. Bu manzara benim için dünyanın herhangi bir müzesindeki sanat eserleri kadar güzel. Gökyüzündeki renk cümbüşü her yeri boyarken sessizce yürüdük. Birkaç dakikadan sonra tanıdık kayaların etrafında dolanarak kulübeye geldik. Bilge kapıyı açtı ve beni içeri davet etti. Çabucak ateşi tutuşturdu ve ayağa kalkarak dışarı çıkması gerektiğini söyleyip izin istedi. Daha önce benim de yaptığım gibi ihtiyaçlarını gidermek istiyordu. Birkaç dakika içinde geri döneceğini umut ediyordum ama zaman geçip hala dönmeyince huzursuzluk duymaya başladım. Ne zaman dönecekti? Karanlıkta evime gitmek için yolumu nasıl bulacaktım? Acaba bu akşam eve dönebilecek miydim? Gerçi hava serin olmasına rağmen soğuk olmadığı için tepelerde uyuyabilirdim. Zaten ailem pazartesi öğleden sonraya kadar eve dönmeyecekti. Yani 2 günüm vardı. Biraz sonra öyle garip bir şey oldu ki aklımdan şüphe etmeye başladım. Kulübeye Bilge yerine kocaman bir kedi girdi. Kedi adımlarını atarken nereye gittiğini biliyor gibiydi. Koyu parlak tüyleri vardı. Biraz Siyam kedisine, biraz da Bilge'ye benziyordu. Böyle tarif ediyorum çünkü biraz sonra kedi benimle konuşmaya başladı. Ağzıyla değil, düşünceleriyle. Sesi Bilge'nin sesi gibiydi ama daha alçak bir tonu vardı. Diğer kediler gibi dimdik durarak gözlerime baktı ve doğrudan konuya girdi. Zamanın nasıl paradoks olduğunu hiç düşündün mü? Bir taraftan da omuzlarındaki tüyleri keyiflice yalıyordu. Kendimi çok acayip hissederek yüksek sesle yanıt verdim. Pek düşündüğümü söyleyemem. En azından en son zamanda yolculukla ilgili bir roman okuduğumdan beri dedim. Sesi kulaklarımda ya da zihnimde yankılandı. Zaman, objektif bir gerçekliği olmayan geçmiş ve gelecek arasında uzanır. Zaman, düşüncenin, dilin ve toplumsal konsensüsün bir ürünüdür. Bir başka deyişle zaman biz var dediğimiz için var. Aynen böyle dedi fısıldayarak. Zaman merceğin önünden geçen karelerin oluşturduğu bir film gibidir. Yaşam filminin her karesinde sadece anda var olursun ama kareler hareket ediyor gibi görünür. Zihninde geçmiş ya da gelecek dediğin şeyi yansıtabilirsin ama şimdiden başka bir anda yaşayamazsın. Ben ve benim gibiler şimdiki an ustalarıdır. Bu sözleri söyledikten sonra gerinerek zarif bir şekilde yere uzandı ve tüylerini yalamaya başladı. Söyledikleri üzerinde düşündüm. Hiçbir şeyi umursamaz, kibirli havalarına rağmen kedileri severim. Şimdi yasasını bir kediden öğrenmek ne kadar çılgın gelirse gelsin, aynı zamanda çok doğru ve uygun da geliyordu. Bildiğim hiçbir kedi geçmişe veya geleceğe önem vermiyordu. Bilgeler gibi kediler de her anı taptaze yaşıyordu.
Kedi pür dikkat bana baktı. Benim türüm yalnızca anda yaşarız. Şimdi ve burada. Sen şimdi ve burada yaşadığını söyleyebilir misin dedi. Ben mi? Evet, bazen burada olduğumu hissediyorum. Şunu demek, kekeleyerek ağzımdan bu kadar laf dökülene kadar o daha önemli şeylere dikkatini vermişti bile. Ateşin üzerinde dolaşan bir pervane böceğini seyretmek gibi. Yanıt vermeye değecek bir şey söylememişim gibi o sözüne kaldığı yerden devam etti. Bu sabah, dün ya da geçen yıl ne yaptığın geride kaldı. Onlar sadece zihninde. Tıpkı bir rüya gibi. Sadece şimdiki anımız var, anlıyor musun dedi. Anlıyorum dedim, neyi anladığıma pek emin olamadan. Sözüm bitmedi. Zaman diye algıladığın şeyin şimdiki anda olan duyumsal veriler ve anılar dizisi olduğunun farkında mısın? Geçmişe ait pişmanlıklar şimdiki anda olan algılarındır. Geleceğe ait endişelerinin de zihninden başka hiçbir yerde gerçekliği yok. Bir başka deyişle geçmiş ve gelecek, imaj, hayal, ses ve duygu olarak şimdi senin tarafından yaratılarak var oluyor. Söylediklerini bir temele oturtmaya çalışma gayreti içinde, eğer şimdi yasası buysa bana biraz soyut görünüyor dedim. Zaman soyuttur dedi. Fakat şimdi yasasını pişmanlık, endişe, kararsızlık duygularından kurtulmak için kolayca uygulayabilirsin. Dikkatini ana yönlendirmek pratikle gelişen bir yetenektir. Tıpkı benim doğal olarak yaptığım gibi bir gün sen de bunu başarabilirsin dedi. Kedi söylediklerini kesinlikle uyguluyordu. Bir anda yine aklıma başka bir şey takıldı ve kapıya baktım. Bilge nerede kalmıştı? Çoktan dönmesi gerekiyordu. Hey! Kedi bağırarak beni ana döndürdü. Şimdi yasasının hayatını sonsuza dek değiştireceğini biliyor musun? Sonsuz tabii ki şimdi demek dedi. Tabii ki anda yaşamanın değerini biliyorum dedim öz saygımı biraz olsun korumaya çalışarak. Bilmek ve yapmak aynı şey değildir. Özellikle senin durumun için diye keyifle mırıldandı. Kendinden pek memnun görünüyordu. Bir sorunun olduğunda bu geçmişle ya da gelecekle ilgilidir. Dikkatini ve enerjini sorunlara yoğunlaştırarak onları zihninde canlı tutuyorsun. Kafanı boşuna meşgul ediyorsun. Bense onlarla anımı ziyan etmem. Hayat çok kısa dedi kesin bir ifadeyle. Pekala, teşekkür ederim Haşmet Mahap dedim. Söyleyecekleriniz bitti mi dedim. Henüz değil. Geçmiş ve geleceğin zihninin kötü bir alışkanlığından başka bir şey olmadığını gerçekten anlayana kadar söyleyeceklerim bitmeyecek. Geçmiş ve gelecek kaygıları, sesler işiten, yaratıklar gören bir delinin hezeyanları gibidir. Gördükleri ve işittikleri sadece onun zihnindedir. Tabii sözüm meclisten dışarı dedi. Kedi benimle hafiften dalga geçiyordu. Fakat ne yaptığına daha çok dikkat ettiğinde her alışkanlık gibi bunun da üstesinden gelebilirsin. Sadece şimdi yasasını hatırla ve uygula dedi. Tüylerini yalamayı bırakarak tüm dikkatini bana yöneltti. Şimdi yasasını ve yasayı sana anlatabilmek için ayırdığım zamanın değerini umarım takdir edersin. Yanıt vermemi beklemeden devam etti. Anda yaşamak zihni aydınlatır, seni endişelerinden özgürleştirir ve yeni bir yaşam biçimini doğurur, bir başka deyişle benim gibi olursun dedi. Sana benzemek için sabırsızlanıyorum dedim gülerek. Şimdiye sahip olmak için şimdi de var olmalısın. Ne zaman ve nerede olduğunu hatırladığında kim olduğunu da bileceksin. Şimdi sana bugün yaptıklarının önemini öğretir. Çünkü öğrendiklerinin bedelini yaşamanın bir günüyle ödüyorsun. Bu yasanın zihnindeki çöplükleri silip süpürmesine, berrak bir zihne, iç huzuruna ve sadeliğe geri dönmene yardımcı olmasına izin ver. Tıpkı senin gibi dedim. Bunun farkında olmana memnun oldum diye mırıldandı. Unutma, düşüncelerin ne kadar gerçek ve zorunlu görünürse görünsün, şimdi yasasını devreye sokabilirsin. Kendine yalnızca şimdinin var olduğunu, yalnızca şimdinin gerçek olduğunu hatırlatabilirsin. Eğer her anın kutsallığını görerek her ana gereken saygıyı gösterirsen, içindeki kedi benliğine de saygı göstermiş olursun. İçindeki bilge her şeyin yolunda gittiğini biliyor dedi. Kedi gibi olmak o kadar kolay öyle mi dedim. Senin için oldukça esnekleşmek zorunda kalmak demek derken geriniyor ve bedenin tüm esnekliğini sergiliyordu. Ateşin etrafında dolanıp kapıya yöneldi. Anı kucakla. Adım adım önündeki sorunların üstesinden gel. Zihnin nerelerde gezinirse gezinsin, bedenin daima bu anda ve buradadır.
Aceleci davrandığını hissettiğinde şimdiki anda dinlen. Derin bir nefes al ve şimdiye ve buraya dön. Kedi bir kez daha uzun uzun gerindi ve başka söz söylemeden kapıdan çıktı gitti. Kedi gider gitmez Bilge geri geldi. Hiçbir açıklama yapmadan oturdu. "Nerede kalmıştık? Ah, evet, şimdi yasasını konuşuyorduk," dedi. "Yeterince anladığımı sanıyorum," dedim. Gözlerinde muzip bir ifade vardı. "Nerelerdeydin?" diye sordum. "Oo, dışarıda gecenin havasını zevkine varıyordum," dedi. "Ama bir dakika, sen..." Sözümü bitirmek zahmetine katlanmadım. Bilge ateşin üzerine küçük bir çaydanlık koydu. İçine birkaç çay yaprağı attı. Acaba gece boyunca konuşacak mıydık? Ama bunu düşünmekten vazgeçip anın tadını çıkarmaya karar verdim. Çayın lezzeti harikaydı. Şefkat yasası. İnsanlığımızın uyanışı. Evren bizi yargılamaz. Sadece sonuçları ve dersleri gösterir. Neden sonuç yasasıyla bize öğrenme ve denge kurma olanaklarını sunar? Şefkat her birimizin o andaki inanç ve kapasite sınırlarımız içinde yapabildiğimizin en iyisini yaptığımız anlayışını kazanmaktır. Açı doyurduğumda, hakareti affettiğimde, düşmanımı sevdiğimde bunlar güzel erdemler. Fakat ya dilencilerin en fakirinin, suçluların en gaddarının da kendi içimde olduğunu fark edersem? Ya şefkatime en muhtaç kişinin, sevilmeye en muhtaç düşmanımın kendim olduğunu fark edersem? O zaman ne olacak? Gigi Young. Ateşi seyretmeye dalmış gözlerinde yansıyan alevlerin pırıltısını görüyordum. Alevlerin aydınlattığı yüzü yaşı hakkında hiçbir ipucu vermiyordu. Gözlerinin etrafındaki birkaç çizgide yüzünden hiç eksilmeyen tebessümün izleriydi. En ciddi olduğu anlarda bile yüzünde bir tebessüm vardı. Bu tebessüm mizah dolu bir bakış açısının da göstergesiydi. Uzunca bir süre yanan korlara bakarak sessizce oturduk. Sonra şefkat yasasını öğrenmem için beni dışarı davet etti. Birlikte ayağa kalkarak kapıya yöneldik. Etrafıma şaşkın gözlerle baktım. Farklı bir yerde miydik yoksa ay ışığının bir oyunu muydu bu? Etrafımızdaki yeterli sayıda ağaç bizi günün tozlarını yerlerine yerleştiren çiğle karışık yağmurdan koruyordu. Ağaç kabuklarının ve yaprakların kokusu toprak ve ot kokusuna karışarak mis gibi etrafa yayılıyordu. "Her şey ne kadar canlı," dedim. "Öyle," diyerek yakındaki ağacın gölgesini okşadı. Ay ışığının vurduğu tepeler dünyanın bedeninin kıvrımları gibi görünüyordu. "Zihnini bu tepelerin, dağların ötesine genişlet. Okyanusları, fiyortları, volkanları, kayalıkları, denizin üstündeki ve altındaki devasa dağları düşün. Hepsi canlı, hepsi dünya anamızın eti, kemiği, kanı ve ruhu." Bir anda görünüp kaybolan mini minnacık bir böceği işaret etti. "Sen bir böcek olsaydın ve bir filin üzerine konsaydın, yalnızca etrafındaki kıl ormanını görecektin. Ama neyin üzerine konduğun hakkında hiçbir fikrin olmayacaktı. Eğer yeterince yükseklere uçarsan, aşağıya baktığında canlı bir varlığın derisinin üzerinde yaşadığını fark edecektin. Uzaya giden astronotlara da bu oldu. Dünyadan bilim insanı ve pilot olarak ayrılan astronotlar mistik olarak geri döndüler. Çünkü yaşayan, nefes alan mavi yeşil bütün bir organizmanın canlılığını gördüler. Bu vizyon alçak gönüllülüğü getiriyor ve günlük sıradan yaşam da bu saygıdan, şefkatten payını alıyor. Tıpkı beyaz kuştan dengeyi, kediden şimdi de olmayı öğrendiğin gibi dünyadan da şefkat yasasını öğrenebilirsin. Dünyanın cildi üzerinde yaşıyor, ağaçlarını kesiyor ve yakıyor, doğanın zenginliğini talan ediyor ve bu yaptıklarımıza rağmen dünyadan ne izin istemeyi ne de teşekkür etmeyi düşünüyoruz. Bilge lacivert gökyüzüne baktı. "Asırlardır dünya ile konuşuyorum. Onun yüreğini biliyorum. O sizi öylesine derinden anlıyor ki eğer onun şefkatinin bir ucuna dokunmuş olabilseydiniz gözlerinizden akan yaşları zapt edemezdiniz. Dünya bizi affediyor çünkü bizim onun kendi parçası olduğumuzu biliyor. Biz onun hala öğrenen ve gelişen bir parçasıyız." "Sana soruyorum," derken çömelerek yerden bir avuç toprak aldı. Parmaklarının arasından toprağa akıttı. "Eğer dünya seni, hatalarını affedebiliyorsa sen kendini aynı şefkatle affedemez misin? Ve aynı şefkati başkalarına da gösteremez misin?
Toprağa sırt üstü uzandım ve yıldızlarla dolu gökyüzüne baktım. Şefkat konusunda pek iyi olduğumu söyleyemem, dedim. Kendine de hiç şefkatle yaklaşmıyorsun değil mi? Diye yumuşakça sordu. Hayır, hiç sanmıyorum. İşte başlangıç noktan. Kendine sevgi ve şefkat verdiğin ölçüde başkalarına da verebilirsin. Ayağa kalkarak kulübeye girdi. Onun peşinden gittim. Gözleriyle ışıltıyla yüzüme bakarak bu yasanın özünü açıkladı. Kendini ve başkalarını yeni bir gözle görmenin zamanı geldi gezgin. Seni dünyadan ayıran yargılardan ve beklentilerden uzak bir gözle. Düşmanlarımız, dostlarımız, hepimiz kendi inanç ve kapasite sınırlarımız içinde bildiğimizin en iyisini yapıyoruz. Mevlana şöyle diyordu: yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh çimenlerin arasına uzandığında dünyanın doğru yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. Mevlana bunları söyleyebiliyordu çünkü yargılamaların insan ürünü olduğunu biliyordu. Tanrı'nın bizi yargılamak için değil, gelişmemiz ve olgunlaşmamız için hatalarımızdan öğrenme imkanları sunan bir kavram olduğunu söylüyordu. Eğer seni yargılamayan bir Tanrı'yı kabul edebiliyorsan, sen başkalarını nasıl yargılayabilirsin? Başkalarını yargılamamaya çalışıyorum ama şiddet dolu gaddar insanlara nasıl bakmalıyım, dedim. Şefkat yasası zorunlu ve koşullu değildir. Dünyada hastalıklı ve yok edici insanların var olduğunu biliyoruz. Bu hasta insanlar başkalarına da zarar veriyor. Şefkat bu insanların size zarar vermesine ya da yok edici davranışlarını sürdürmesine izin vermek anlamına gelmiyor. Bazı insanların toplumdan ayrılması gerekiyor. Ama kötülüğe boyun eğmeden de şefkat gösterilebilir. Ölümüne savaşırken bile düşmanlarına şefkat hissedebilirsin. Ama niye gaddar insanlara şefkat göstermeliyim, neden nefrete layık insanlardan nefret etmeyeyim, dedim. Bu önemli soru, net bir yanıt hak ediyor. Yanıtını da kendin bulmalısın. Ama şunu düşün, nefret ve şefkat farklı enerjiler. Dünyanı hangi enerjiyle doldurmak istiyorsun? İyi niyetli olduğundan şüphem yok ama hala ırkçıları ve çocukları taciz edenlere karşı şefkatli olmakta zorlanıyorum, dedim. Şefkatin kolay olduğunu söylemedim ama kolay ya da değil, yasa nefret ve cehalet yerine sevgi ve anlayış doğrultusunda davranmaya doğru seni yönlendiriyor. Bunu yapabilmek için geniş bir anlayış gerekiyor. Gizemli bir evrende yaşadığının bilincinde ol. Bu anlayış derinliği sezgisel farkındalıktan evrenin doğal zekasına doğru akıyor. Bu anlayışı ister gözlemle, ister mantıkla, ister dinsel inançlarınla kazan. Sonunda dünyada arkadaşların ya da düşmanların değil, yalnızca öğretmenlerin olduğunu kavrayacaksın. Bu yasayı uygulamak için insanın ermiş olması gerekiyor galiba, dedim. Gülerek yanıt verdi. Şefkat yasası sınırlı perspektifimizi sevgiyle aşmamızı gerektiriyor. Bu başa çıkacağımızdan fazlası olabilir. Sabırlı ve sevecen ol. Her birimizin zihninde ve yüreğinde kabaran olumlu ve olumsuz düşünceler ve duygular var. Ermiş olmak zorunda değilsin. Ama olumsuz düşüncelere inanmak ya da tepki göstermek yerine şefkatin sevgi ve anlayış suyuyla onları yıkamasına izin ver. Hala bana çok ermişçe geliyor. Bilge bana dönüp bakmadan önce birkaç adım atarak odayı dolaştı. Hayatında şiddetli bir münakaşanın içinde olduğun, öfke, kıskançlık ya da aldatılmışlık duygusu yaşadığın bir anı hatırlıyor musun? Evet, dedim. Bu anlardan birine geri dön. Acıyı ve kızgınlığı hisset, dedi. Pekala, hissediyorum, dedim. Şimdi bu şiddetli münakaşanın bir anında münakaşa ettiğin kişinin birdenbire kalbine elini koyduğunu, inlediğini ve yere düşüp öldüğünü düşün. Tanrım, dedim. Söylediklerini gözümde canlandırabiliyordum. Şimdi ne kadar kızgınsın? Kıskançlığın, öfken, tepkin ve acına ne oldu? Tüm bu duygularım yok oldu ama ya öldükleri için memnunsam, ya hala onları affedemiyorsam, dedim. O zaman da onları affedemediğin için kendini affedebilirsin. İşte bu affetmede bu dünyada insan olmanın acısını iyileştirecek şefkati bulabilirsin. İhtiyaç duyduğun anda böyle bir şefkati hissedebilmek için arkadaşının, sevgilinin, düşmanının ayaklarının dibinde öldüğünü düşün. Tıpkı bir gün ruhunu ayaklarının dibinde senin uzanacağın gibi. O zaman farklı bir gözle bakacaksın her şeye. Çünkü ölüm eşsiz bir eşitleyicidir.
Her birimiz bu dünyayı terk edecek ve sevdiklerimizi geride bırakacağız. Her birimizin umutları ve umutsuzlukları var. Her birimizin rüyaları ve kayıpları var. Hepimiz nedenini bilmeksizin yaşam denilen gizemde yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Galiba Eflatun da şefkatli ol, karşılaştığın herkes zor bir mücadele veriyor derken bunu kastediyordu. Evet, şimdi anlıyorsun. Ayağa kalkarak köşedeki yaprak yığınından oluşmuş yatağa gitti ve uzandı. Birkaç dakika onu seyrettim. Ateş giderek sönüyordu. Korların üzerindeki son kıvılcımlar da azaldı ve kayboldu. Güven yasası. Ruha güvenmek. Güven, evrensel bilinçle doğrudan bağlantımızdır. Güven, işittiğimizden, okuduğumuzdan, öğrendiğimizden daha fazlasını bildiğimizi bize hatırlatır. Hepimizin içinde olan evrensel ruhun bilgeliğine, sevgisini hissetmek için görmemiz, dinlememiz ve güvenmemiz yeterlidir. Güven, ruhun olabildiğinden daha ötesini görebilmesi için meydan okur. William Clark. Uyandığımda gitmişti. Ne zaman döneceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çabucak ayağa kalktım ve kulübenin dışına çıktım. Yakınlarda olduğuna dair ne bir işaret ne de bir ayak izi vardı. Zaman geçiyor ve zihnim kara şüphe bulutlarıyla doluyordu. O sahiden var mıydı yoksa bir rüya mı görmüştüm? Hayır, yaşadıklarım tabii ki gerçekti. Ağaçların arasında yürürken onu gördüm. Sakin bir sabahın gölgesinde 3 geyiğin yanında duruyordu. O anda sanki o da insan şeklinde bir geyikti. Kendimi dışlanmış gibi hissettim. Aynı anda bana doğru dönerek beni gördüler. Geyikler ağaçların arasına dalıp kaybolurken Bilge bana doğru yürüdü. "Sana göstermek istediğim bir şey var," dedi. Mevsim için turfanda olan bir avuç böğürtleni uzattı. "Geyik bunlardan hoşlanıyor ama sen biraz acı bulabilirsin," dedi. Haklıydı ama yine de açlık duygumu geçirmeye yetti. Kendimi hafiflemiş ve enerjiyle dolmuş gibi canlı hissediyordum. Bu hafif kahvaltıdan sonra sabah yürüyüşüne çıktık. Küçük bir şelaleden avucumuzla su içtik. Her yer kırmızı, sarı, mavi çiçeklerle doluydu. "Sabah güneşiyle açan çiçekler bana güven yasasını hatırlatıyor," dedi Bilge. "Bu yasanın dini bir anlamı var mı?" diye sordum. "Güven dışsal bir tanrıya inanmayı gerektirmiyor. Çiçeklere inan yeter," dedi gülerek ve ekledi. "Ama çiçeklerin hazzına varan biri tanrıyı da hisseder. Bir inanç olarak değil, mucizenin ve gizemin sarhoşluk duygusu gibi. Güven yasası senin ve her şeyin içinde var olan sevgiye ve zekaya güvenme duygusudur." "Herkese güvendiğimi söyleyemem," dedim. Bilge güldü. "Güven kör değildir. Hepimiz dürüst olmayan ve tehlikeli insanları tanıyoruz. Bu yüzden ihtiyatlı ve güçlü olmak zorundayız. Bir Arap bilgenin dediği gibi, Tanrı'ya güven ama eşeğini sağlam kazığa bağla." Güven yasasını uygulamak için herkesin doğruyu yapacağına güvenmen gerekmiyor. Bu yasanın daha geniş bir anlamı var. Güven, ruhun her birimiz, her kişi ve her koşul aracılığıyla kendini ifade ettiğini bilmek demektir. Güven aynı zamanda görünen ne olursa olsun daha iyiye doğru hizmet edildiğinin farkındalığıdır. "Bu biraz fazla esnekliği gerektirmiyor mu? Özellikle çok acı çektiğimiz zamanlar," dedim. Güven insanın atabileceği en büyük adım ve kaldırabileceği en büyük esnekliktir. Ne olursa olsun devam etmemiz gerekiyor değil mi? "Bu adımı nasıl atabilirim?" dedim. Bilge kaygan bir zeminin üzerindeki yaprak gibi hafifçe oturdu ve sordu. "Şu anda kesinlikle yüksek bir zekanın insanlık için senin ve herkesin aracılığıyla çalıştığını bilseydin, her acının ve her hazzın bir amacı olduğunu bilseydin." "Bilseydim ne olurdu?" dedim. "Güven yasasını uygulamak için inanman gerekmiyor gezgin, ama yaşamını bunu biliyormuş gibi sürdürmen için rehberlik ediyor. Bu yasanın ışığı altında yaşamaya çalıştığında, algılamalarında ve deneyimlerinde büyük farklılıklar oluşacaktır. Her zorluğa seni olgunlaştıran bir test olarak bakacaksın. Her zorlukta dersler ve olanaklar bulacaksın." "Güveni mantığa tercih etmemi mi söylüyorsun?" dedim. Güldü. Sorumu eğlenceli bulmuştu. "Güven mantığın zıttı değildir. Güven yasasını uygulamak yaratıcı bir yaşam için en yapıcı, en pratik ve en mantıklı şeyleri yapmayı sağlar. Bir çiçeğin yapraklarına dokunarak
Doğanın en hassas yaşam formlarından biri olan çiçek kısa ömürlüdür. Dikkatsiz bir ayak, soğuk bir kış, seller gibi boşanan yağmur, hassas tomurcuk için yaşam ölüm farkı demektir. Çiçeklerin bize güven konusunda öğreteceği çok şey var. Kendi yaşamında güven bahçesini suladığın zaman tıpkı bu çiçek gibi yeniden açacaktır dedi. Tomurcuğa dokundum. Çok yumuşak ve hassastı. İlk kez bir çiçeğin güvenine bile sahip olmadığımı fark ettim. Bilge'nin söyleyecekleri tam da en derin duygularımın yanıtıydı. Güven sahip olduğum bir nesne değildir. O her şeyde kendini ifade eden, gözlerindeki ışığın ardındaki yaratıcılığının merkezinde yayılan, sevecen ve gizemli zekadır. Günlük yaşamımda böylesine bir güveni nasıl hissedebilirim diye sordum. Öncelikle ruhun konuştuğu yüreğinin sezgisel bilgeliğini dinle. Çoğu kişi bakış açılarını geçerli kılmak için öğretmenlere, kitaplara, bilim insanlarına, medyumlara, bir takım insanların yönlendirmelerine ihtiyaç duyuyor. Ben de senin öneri ve yönlendirmelerine ihtiyaç duymuyor muyum? Dedim. Hafif bir yağmur başladı ve gittikçe hızlandı. Bilge beni ağaç dallarının koruyucu sığınağına doğru çekti. Öğretmenlerin ve kitapların değeri vardır. Sana rehber olacak ve ilham verecek kaynak yaşamına değişik şekillerde girer. Ama hazinenin içinde olduğunu asla unutma. Hiç kimse sana zaten sahip olmadığın bir şeyi veremez. Ancak kendi içsel zenginliğinin kapısını açan anahtarın yerini gösterebilirler. Deneyimden konuşan insanları dinle. Nerede karşılaşırsan karşılaş, bilgelikle kucaklaş. Ama her zaman yüreğinin bilgeliğiyle dışarıdan gelen rehberliği tart. Kendime güvendiğim, karar verdiğim ve yanlış olduğumu gördüğüm nice anlar oldu, dedim. Bir yolu diğerine tercih edebilirsin ve bu kararının sonucunda zorluklarla karşılaşabilirsin. Bu en yüksek iyiliğin ve öğrenmen için yanlış seçim yaptığın anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır, sanmıyorum dedim. Güven her zaman doğru seçim yapmış olduğunu bilmektir. Böylesine bir güvene sahip olmayı isterdim. Özgüven dedi Bilge. Özgüven doğal olarak kendi doğrudan deneyimlerle gelişir. Bedeninin güdülerine, yüreğinin sezgilerine, zihninin evrensel zeka ile bağlantı kurma kapasitesine güvenmeye öğrenirsin. Alnıma düşen yağmur damlaları beni rahatlattı. Bilge yakınımızdaki bir kayadaki çatlaktan akan suyu gösterdi. Suyun nasıl kayalardan fışkırıyor gibi göründüğüne dikkat ediyor musun? Diye sordu. Ama suyun kayalardan değil, çatlakların arasından geldiğini biliyorsun. Suyun kaynağı yukarıda. İşte tıpkı su gibi, yüksek düşünceler beyninden gelmez ama onun aracılığıyla gelir. Sen dışsal bilgilerin yüklendiği bir bilgisayar değilsin. Yaratıcılıkla kendini ifade eden, evrensel zekanın frekanslarını algılayan bir radyo gibisin. Yapman gereken şey dinlemek ve güvenmek. Keşke ben de senin kadar emin olabilseydim, dedim. Bilge yine gülümsedi. Güven emin olmadan yaşamaktır gezgin. Yaşam pusulanı hissetmek, yüreğinin bir lamba gibi karanlığı aydınlatmasına izin vermektir. Mutlak güven olmadıkça mutlak eminlik duygusu olamaz. Bu her şeyin senin istediğin gibi gideceği anlamına gelmiyor ya da ilahi adaletin seni her yaraladığında iyileştirme görevi üstleneceğini göstermiyor. Güzel ya da çirkin her şey bu hayatta olabilir. Küçük aklımız daima en büyük resmi göremez ve en büyük iyiliğimizin hangi yolla olacağını bilemez. Yaşamın karmaşa ve güvensizliği içinde tıpkı çiçek gibi güvenle yaşamayı öğrendiğinde, zihninin algılayabileceğinin çok ötesinde ruhun her yerde, her kişide, her şeyde ifade bulduğunu da görebileceksin. Kıvrımlı bir yolda yürürken birkaç dakikadır zihnim sessizliğe bürünmüştü. Birden yeni bir soru aklıma geldi. Senin gibi bir bilgeliğe ulaştığımda hiç hata yapmayacak mıyım? Dedim. Güldü. Birkaç hafta önce ayağım takıldı ve tepenin yarısını yuvarlanarak indim. Sahi mi? Gerçekten. Ama yerde yuvarlanırken eğer düşmeseydim asla görme şansını elde edemeyeceğim bir taş gördüm. Gördüğün gibi güven asla hata yapmamak ve her şeyin istediğin gibi gitmesi anlamına gelmiyor. Güven, esnek olmak, hata yapma riskini almak, hatalarından öğrenmektir. Bir başka deyişle yaşam sürecine güvenmektir. Ruha bu şekilde güvendiğinde yaşam gücünle doğrudan iletişim içinde yaşamını sürdürüyor olacaksın.
Bilge sözlerini bitirdiğinde yağmur durdu. Ağaçların altından ılık gün ışığına çıktığımızda içimde olağanüstü bir dinginlik ve iyilik hissediyordum. O anda insanlığın karşılaştığı zorluklar ve geçmesi gereken testler ne olursa olsun dünyamızın ruhun elinde olduğunu biliyordum. Tıpkı ışığa ulaşmak için yönelen çiçek gibi. Beklenti yasası. Realitemizi genişletmek. Enerji düşünceyi takip eder. Hayal edebildiğimizin ötesine değil, ona doğru gideriz. İnandığımız, beklediğimiz, umut ettiğimiz şeyler deneyimlerimizi yaratır ve renklendirir. Mümkün olabileceğini gördüğümüz en derin inançlarımızı genişleterek yaşam deneyimimizi değiştirebiliriz. Sonsuzluğun ötesi içinizdedir. Yaşamımız yaşadıklarımızla değil, beklentilerimizle şekillenir. George Bernard Shaw. Sessizce dönemeçli geyik patikasından yürüdük. Düzlüğe geldiğimizde Bilge aniden durdu. Bana bir taş uzatarak 7 metre ötedeki ağacı hedef almamı söyledi. "Hadi bakalım," dedi. "Yine mi?" dedim. "Evet, ama bu kez tek bir taşım var. Ağacın gövdesine isabet ettirmek için tek şansım var." "Ya isabet ettiremezsem?" dedim. "Paylaşacağım daha çok şey var ama başaramazsan birlikte geçireceğimiz zaman sona erer," dedi. "Ciddi misin?" dedim. "Söylediğim her şeyde ciddiyim," dedi. "Neden ilk atışta isabet ettirmem böylesine önemli?" diye ağacı gösterdim. "O ağaç değil, diğeri," diye beni düzeltti. Gösterdiği kocaman çam 20 metre uzaklıktaydı. "Bir atışta isabet ettirmem mümkün değil. Süreç yasasına ne oldu? Daha yakından başlamam gerekmez mi?" dedim. "Bu süreç yasası ile ilgili değil, beklenti yasasını deneyimliyorsun. İnançların ve beklentilerinin deneyimlerini oluşturduğu yasa." "Pekala, kabul ediyorum. Taşı o ağaca isabet ettireceğime inanmıyorum." "Ben inanıyorum," dedi gülerek. "Eğer inanıyorsan sen isabet ettir," dedim. Söylediğimi aldırmadan Bilge bir taşın üzerine oturdu ve beni de oturmam için davet etti. "Eğer sakıncası yoksa ayakta durmayı tercih ederim. Biraz gerginim de," dedim. "Anda ol. İstiyorsan daha sonra endişe edecek zamanım var," diye hatırlattı. Oturdum ve dinledim. Bu dünyada herhangi bir şey ortaya çıkmadan önce birisinin düşüncesinde ya da hayalinde var olur. Düşüncelerin dünyayı gördüğün pencereleri renklendirir. İnançların deneyimlerinin yapı taşlarını oluşturur. Bir başka deyişle her olumlu düşünce bir duadır ve her dua yanıt alır. "Buna gerçekten inanıyor musun?" dedim. "Benim neye inandığım şu anda önemli değil ama senin neye inandığın önemli," dedi ve devam etti. "Benim neye inandığım şu anda önemli değil ama senin neye inandığın önemli. İnandığını sandığın şey değil, yüzeysel inançların etkisi çok azdır. Derinden inandıklarının gücü realiteni oluşturur." Bu bana eski bir şiiri hatırlatıyor. "İki adam hapishane parmaklıklarından bakıyor, biri çamuru görüyor, diğeri gökyüzünü," dedim. "Evet, nereye bakmayı seçersen onu görürsün. Nereye baktığında ne görmeyi beklediğine bağlı. Örneğin insanlara güvenilmez diye bir inancın varsa, dünyayı bu inancının filtresinden görürsün ve inancını destekleyen birçok kanıtta bulursun. İnançların yaptığın seçimleri, gittiğin yönü, hatta arkadaş ve düşman seçimini ve kaderini etkiler. İnançların davranışlarını ve duygularını etkileyen içsel süreci harekete geçirir. Daha derin boyutlarda düşüncelerin insanların farkında olmadan tepki verdiği enerji alanının rengini ve genişliğini de etkiler. Örneğin eğer etrafındaki insanları seni seven kişiler olarak algılarsan kendini rahat hisseder ve enerji alanını genişletirsin. Enerjin ve davranışların insanları sana çeker. Bu beklentilerinin realiteni oluşturduğu yollardan biridir. Söylediklerim mantıklı geliyor. İlk denemede taşı ağaca isabet ettirmenin bana nasıl yardımcı olacağını görmekte sabırsızlanıyorum dedim. "Tek deneme," diye beni düzeltti. Ayağa kalkmamı işaret etti. "Şimdi tüm dikkatini ağaca yoğunlaştır. Taşı fırlatmaya hazır ol ve yüksek sesle ağaca kolaylıkla isabet ettirebiliyorum de." Kendimi aptal gibi hissederek "Pekala, taşı ağaca kolaylıkla isabet ettirebiliyorum," dedim. Söylediklerime bir an olsun inanmadım tabii ki. Tam tersine başaracağıma olan inancım hepten yok olmuştu. 20 metre uzaklıktaki bir ağacı bir denemede isabet ettirmem mümkün değildi. Hatta istediğim kadar denesem bile mümkün değildi.
Sola da atsam, sağa da atsam, daha yakından da denemeye başlasam ki zaten buna izin vermiyordu, profesyonel handbolcu da olsam bunu başaramazdım. 20 metre çok uzak bir mesafeydi. Ağacı isabet ettirmek kolay, seni engelleyen negatif inançların üstesinden gelmek için mücadele etmelisin dedi Bilge. Yine düşüncelerime yanıt veriyordu. Eline bir taş aldı ve fırlattı. Taş gürültülü bir ses çıkararak ağacın gövdesinin tam ortasına isabet etti. Ağzım açık baka kalmıştım. Sadece dikkatini toplaman içindi dedi gülerek. Şüphelerin ve güvensizliğin ruhunu, dikkatini ve gücünü çalarken yapabilirim, yapabilirim diye tekrarlamak yeterli değildir. Negatif beklentilerini açığa çıkarmanı istiyorum. Onları bilinçli olarak farkındalığının ışığında görmeye başladığında ne olduklarını da netçe görebilirsin. Hadi ciğerlerinin var gücüyle şüphelerini haykır. Kendimi gerçekten aptal gibi hissetmeme rağmen dediğini yaptım. Ağacı neden vuramayacağıma dair aklıma gelen tüm nedenleri haykırdım. O tekrar tekrar hadi, hadi dedikçe tüm şüphelerimi avazım çıktığı kadar bağırarak sıraladım. Şimdi ağaca bak ve şu beklentini oluştur. Ağacı kolaylıkla isabet ettirebiliyorum dedi. Sözü tekrar ettim. Ağacı kolaylıkla isabet ettirebiliyorum. Ve çok ilginç bir şey oldu. En ufak bir şüphe duymuyordum. Söylediğim gerçekti. Bir gerçeği dile getiriyordum. Söylediklerime tümüyle inanıyordum ve hissediyordum. Gerçek buydu. Ağaca bakarken benden ağaca doğru uzanan bir enerji hissettim. Taşın enerjiyi takip ederek hedefi bulacağını biliyordum. Ayakta dengemi buldum. Ben, taş ve ağaçtan başka bir şey yoktu. Bir anda ben de yoktum. O anda derin bir nefes alıp taşı fırlattım. Taşın hedefi bulacağını biliyordum. Taş uçuyor, ağaç onu bir mıknatıs gibi çekiyordu. Taş gövdenin tam ortasına isabet ettiğinde benim de içimde bir şeyler değişti. Beklenti yasasını anlamıştım. Taşı atabilmek için atabileceğime inanmalıydım. Gerçekten bunu bilmeliydim. Bir şeye yüreğinden inandığında ve kesinlikle bilme duygusunu hissettiğinde o gerçekleşiyordu. Bilge düşüncelerimi başıyla onayladı. Taşı atmadan önce zihninde onu isabet ettirdiğini gördün. Günlük yaşamında zihninde pozitif imgeler, olumlu koşullar, başarılı sonuçlar yaratırsan bunlar derin zihninin tarafından gerçek olarak algılanır. Ve derin zihnin bu deneyimler doğrultusunda hayatına benzer deneyimleri çeker. Beklenti yasası sana imgeleme ve yarattığın beklentilerle yaşamını şekillendirme gücünün kendi içinde olduğunu hatırlatır. Şüphelerini yüksek sesle dile getirdiğinde onların kökünü derin zihninden çıkarmış olursun. Şüpheler farkındalığın ışığında kaybolur. Ya uçabileceğim beklentisini yaratmak istersem aynı metodu uygulayabilir miyim? Dedim. Coşkunu köreltmek istemem Gezgin. Ama dünyanın da tabi olduğu ruhun yasaları tarafından oluşturulan yasalar insan inançlarının üstünde yer alır. İnansan da, inanmasan da yer çekimi yasası işler. Yani tüm şüphelerimden arınsam bile yine uçamaz mıyım? Dedim. Uçabilirsin. Gökyüzüne yükselebilir, uzayda gezinebilir, aya konabilirsin. İnsanlığın imkansızı gerçekleştirebilmesi ve uçabilmesi için devasa boyutta şüpheleri ve bilimsel gerçekleri aşması gerekir. Ruhun yasalarında inançlarımızdan başka sınır yoktur. Bireyler ve tür olarak geleceğimiz beklenti yasasına anlama ve uygulama yeteneğimiz de yansıtacaktır. Vadiye doğru inerken Bilge sözüne devam etti. Beklenti yasası eski inançlarımızı ve varsayımlarımızı gözden geçirmenin önemini vurgular. Ancak bunu yaparak bizi engelleyen inançlarımızı bilinçli olarak yenileriyle değiştirebiliriz. Peki bu yeni inancı destekleyen hiçbir kanıt yoksa diye sordum. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Yine de inan, beklenti kanıtı yaratacaktır. Elimden geleni yapacağım ama beni engelleyen inançlarımı aşmam gerektiğini bilmeme rağmen günlük gazeteleri okuduğumda bazen depresyon hissediyorum. Çevre sorunları, istenmeyen çocuklar, savaşlar ve açgözlülüğün yarattığı sorunları gördükçe insanlık için umudumu yitiriyorum bazen dedim. Ben umut ediyorum, inanıyorum. Problemler var, yardıma acilen ihtiyaç duyulan problemler olsa da olumlu sonuçlara ve insan potansiyelinin zenginliğine odaklanmalıyız. Beklenti yasası odaklandığın şeyin büyüdüğünü söyler.
Sorunlarla savaşmak, sorunlara odaklanmak demektir. Odaklandığın şey enerjiyi çeker. Bu nedenle çözümlere odaklan, problemlere değil. Bilge rüzgarda uçan uçurtma gibi üzerimizde süzülen Şahin'e baktı ve beklenti üzerinde son hatırlatmasını yaptı. Eski simyacılar gibi Gezgin, şüpheyi güvene, korkuyu cesarete dönüştürebilirsin. Yeni beklentiler yeni seçimleri getirir. Olmasını istediğin yeni beklentini düşle ve kesinlikle olacağını bil. Onur yasası, gerçek doğrularımızı yaşamak. Onur, ruhsal yasalarla uyum içinde yaşamak ve davranmaktır. Koşullar bize ne kadar karşı olursa olsun, onurlu yaşamak, içsel gerçekliğimizi bilmek, kabul etmek ve ifade etmektir. Başkalarına söylediklerimizle değil, davranışlarımızla ilham vermektir. Kazanmayı değil, gerçeği seçiyorum. Başarıyı değil, ışığın doğrultusunda yaşamayı seçiyorum. Abraham Lincoln. Şahin'in yükselişini seyrettikten sonra vadinin derinliklerine doğru yol almaya devam ettik. Ağaçların zümrüt yeşili gittikçe koyulaşıyordu. Şu ana kadar öğrendiğim yasaları düşünürken Bilge'nin söylediklerinin çoğunu hatırlayamıyordum bile. Endişemi Bilge'ye söyledim. Her sözü hatırlamak zorunda değilsin Gezgin. Sözcükler yalnızca sestir. Oysa bazı sözler yüreğine işler ve ruhuna dokunur. Ruhsal bilgeliği ancak ruhun yasalarını yaşayarak kazanırsın. Durarak uzaklara baktı. Ardımızdaki bir tepeye işaret etti. Şu tepenin zirvesini görebiliyor musun? Taşı oraya isabet ettirmemi istemiyorsun değil mi dedim. Güldü. Hayır, sadece o zirveye tırmanmanı ve 30 dakika içinde buraya dönmeni istiyorum. Tepeye baktım. 30 dakika mı? Oraya koşarak gidip gelsem bile yine de galiba inançlarımı gözden geçirmeliyim dedim. 29 dakikan kaldı dedi. Konuşmayı keserek fırladım. Koşu zordu ve her yerim acıyordu. Daha yarı yolda ciğerlerim öyle yanıyordu ki zirveye ulaşmadan dönmeyi düşünmeye başlamıştım bile. Devam edemeyeceğimi hissediyordum. Ama gitmek zorundaydım. Zirveye ulaştım ve geri döndüm. Başladığım yere döndüğümde neredeyse ayaklarının dibine yığıldım kaldım. 10 dakika gecikmiştim. Nefes nefese kalmıştım ve bu başarısızlığın ne anlama geldiğini düşünüyordum. O anda Bilge sordu. Zirveye ulaşmadan önce niye geri dönmedin? Öyle yapsaydın zamanında dönebilirdin. Kim gidip gitmediğini bilecekti ki dedi. Ben bilecektim dedim nefes almaya çalışarak. Tebessümü yüzüne yayıldı. İşte bu. Onur yasası, koşullar ne olursa olsun kendi gerçeğin doğrultusunda yaşamaktır. Kimse seni görmese bile nasıl davrandığın hakkındadır. Terden sırılsıklam bir vaziyette Bilge beni kış yağmurlarıyla oluşan mevsimlik bir göle doğru peşinden sürükledi. En ufak bir rahatsızlık duymaksızın giysilerini çıkararak göle daldı. Ben de aynısını yaptım. Karımın dışında bir kadınla dağlarda yalnız başıma çırılçıplak suya girmek günlük davranışlarım arasında değildi. Bilge çekici bir kadındı. Acaba bir seks yaşamı var mıydı? Suçluluk duygusu hissettim. Cinsel bir amacım yoktu. Karımı aldatmak kurallarıma uygun değildi ama bir an aklımdan geçmediğini de söyleyemem. Bunları düşündüğüm anda bana dönerek düşüncelerime yanıt verdi. Toplumun kurallarına karşı gelmek akıntıya karşı yüzmek gibidir. Toplumun genel geçer değerlerine karşı çıkmaktır. Eğer yüreğinin en derin arzularına karşı koymazsan istediğini yapabilirsin ama bu hayatını zorlaştırır. Seni tüketebilir ve sonuçlarına katlanırsın. Ne gibi dedim. Bu inançları ciddiye alan diğer insanların inançlarını ve duygularını sarsmak gibi dedi. Onur toplumsal değerlere uymak demek mi dedim. Toplumun değer yargılarına uymak, etik, yasal ve ahlaki olmayan davranışlardan kaçınmak onur değildir. Onur bilinçle ilgilidir. Kolay olduğu için uyum sağlamayı mı öneriyorsun dedim. Kör bir uyum göstermeyi ya da kör bir karşı çıkışı kastetmiyorum. Sadece gözlerini aç. Anlık arzulara ve dürtülere yenik düşmek ya da boyun eğmek yerine yüreğinin söylediklerinin farkında ol. Martin Luther'in söylediği gibi Tanrı'yı sev ve istediğini yap. İstediğini yap. Bu bir davet miydi? Eğer yaparsam ne olurdu? Düşüncelerim giysilerini üzerine geçiren Bilge'nin sözleriyle kesildi. Ben de giyinmeliydim. Söylediğim gibi Gezgin, onur yasası içsel realitemizin gerçek ifadesini gerektirir.
Kıskançlık, manipülasyon ve açgözlülük davranışlarımızı ya da ifademizi yönlendiriyorsa sonuçlarıyla da yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Sebep-sonuç yasası evrensel mekanizmanın işleyiş biçimidir. Ruhsal yasalara uymamanın kendisi bir cezadır. Yerçekimi yasasından kaçamadığımız gibi davranışlarımızın harekete geçirdiği gizil güçlerin yarattığı sonuçlardan da kaçamayız. Vadenin derinliklerine ulaşmıştık. Ağaç yapraklarının sıklığı ayak seslerimizin bile duyulmasını engelliyordu. Toplumsal değerler, arzular ve onur üzerindeki düşüncelerimde kaybolmuş vaziyette neredeyse Bilge ile çarpışıyordum. Bilge kayanın oyundaki bir kertenkeleyi göstermek için durmuştu. "Bu kertenkele başkası olmaya çalışmıyor," dedi. Birbiri ardına çevredeki objelere işaret ediyordu. "Bu bir ağaç, bu bir ırmak." "Evet, görüyorum," diye sözünü kestim. "Peki onları hissedebiliyor musun?" dedi. "Ne demek istediğini anlayamadım," dedim. Doğal yaşamın yarattıklarından farklı olarak insanlar kendi doğalarından toplumsal kurallarla kopmuş durumdalar. Şamanlar yerli insanların iyileştiricileri, değişim sanatının ustalarıdır. Bu sanat bedenini değiştirmekle ilgili değil, farkındalığını bir hayvana, bir ağaca ya da ırmağa yönelterek ve hissederek genişletebilmektir. Onların derslerini öğrenmek her biriyle özdeşleşerek, içsel değerlerini hissederek onlar olmaktır. Bu mümkündür. Çünkü senin büyük benin her şeyi kapsar. Bunun onur yasasıyla ne ilgisi var dedim. "Bunu sormanı bekliyordum," dedi gülerek. Dostum Leo Tzu bir zamanlar şöyle demişti. "Kuğu kendisini beyazlaştırmak için yıkanmak zorunda değildir. Sen de kendin olman için bir şey yapmak zorunda değilsin. Doğal yaşam doğaldır. Akan nehir, esen rüzgar, cırcır böceği kendisi olmaktan memnundur. Sen eksiğinle fazlalığınla kendin olmaktan memnun musun? Ya daha fazlası olmayı istiyorsam?" diye sordum. "Daha fazla mı?" diye güldü Bilge. "Nasıl daha fazla olabilirsin? Zaten sınırsızsın. Öldüğünde gezgin, cennetin kapılarında kimse sana ermiş olup olmadığını sormayacak. Sadece kendin olup olmadığın sorulacak. Asırlar boyu Eflatun'dan Shakespeare'e kadar herkes bize aynı şeyi hatırlattı. Kendini tanı ve kendi gerçeğin ol. Onur bütünleşmek demektir. Kendimizi bilmek ve kendimiz olmak demektir. Onurlu olduğumuzda davranışlarımız en yüksek amaçlarımızla uyum halindedir. Bedenimiz, zihnimiz, duygularımız ve davranışlarımız uyum içindedir. Bütün parçaların toplamından daha büyüktür. En derin dürtülerimizi, değerlerimizi, amaçlarımızı anlayana kadar onurdan bahsetmek anlamsızdır. Kim olduğumuzu sanmak ya da olmak istediğimiz gibi görünmeye çalışmak yerine olduğumuzu kabul edene dek onurluymuş gibi görünürüz ama onurlu olamayız. Kimi fakire sevgi ve şefkatle verir, kimi suçluluk duygusuyla ve başkalarını etkileme ihtiyacıyla. İkisi de iyilik yapar ama biri onurludur. Amaç ve ihtiyaç verenin de alanında yaşamında fark yaratır. Çünkü verdiğimiz paranın değerinin çok ötesindedir. Verdiğimiz kendimizi gördüğümüz değerdir. Galiba onur düşündüğümden daha zor bir başarının adı dedim. Her şey kolay olana kadar zordur. Kendin olabilmek cesaret ve açıklık ister. Kendin olabilmek için kendine ve dünyaya karşı beğensen de beğenmesen de ben buyum diyerek bu gerçeği yaşayabilmen gerekir. Bir kez insan olduğunu kabullendiğinde onurlu yaşam hiç de zor değildir. Onur, mükemmel olmak ya da hata yapmadan yaşamak değildir. Hepimiz hata yaparız. Sadece yapabildiğimizin en iyisini yaparız ve hatalarımızdan öğreniriz. Bir dahaki sefere daha iyi yapabilmek için. Onur yasasıyla uyum içinde olmak, zayıflıklarımızı kabul ederek ve içimizdeki gücü kullanarak diğer insanlara örnek ve ışık olmaktır. Belki Mahatma Gandhi hayatım benim öğretimdir derken bunu kastediyordu, dedim. Evet, dedi Bilge. Çocukların asla anne babalarını dinledikleri söylenemez ama daima onların yaptıklarını taklit ederler. Sadece çocuklardan bahsettiğini sanmıyorum, dedim. Tabii ki hayır. Her birimiz diğerlerini davranışlarımızla etkileriz ve her birimiz gördüklerimizi taklit ederek öğreniriz. Bunu bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaparız. Başkalarına ne söylediğimizle değil, nasıl davrandığımızla öğretiriz. Barış elçisi olmak uygulamayı gerektirir gezgin, diyerek gözlerimin içine baktı. Eylem yasası. Yaşamı uygulamak.
Ne kadar hissedersek ya da bilirsek bilelim, potansiyelimiz ve yeteneklerimiz ne olursa olsun, yalnızca uygulamayla onları gerçekleştirebiliriz. Çoğumuz kendimize adama, cesaret ve sevgi gibi kavramların ne olduğunu anlıyoruz. Ama ancak bunları uyguladığımızda ne olduklarını bilebiliriz. Yapmak anlayışı getirir, uygulamak bilgiyi bilgeliğe dönüştürür. Okyanusu suya bakarak aşamazsınız. Rabindranath Tagore. Vadiden yukarı sarp bir yolu tırmandığımızda Bilge'nin kulübesinin tam üstünde bir düzlüğe ulaştık. Karnım gurulduyordu. Bir avuç böğürtlenin dışında 2 gündür neredeyse bir şey yememiştim. Tam bu anda Bilge'nin sesini duydum. Bir şeyler yeme vakti geldi dedi. İlginç, tam da bunu düşünüyordum dedim. Biliyorum dedi gülerek ve ekledi. Karnının gurultusunu duyuyorum dedi. Kendi ektiği bahçesine doğru yöneldik. Bahçenin ortasından küçük bir su yolu geçiyordu. Bahçede rengarenk meyveler, sebzeler ve baharatlar büyümüştü. İstediğini topla dedi. Patates, kabak, maydanoz ve ismini bilmediğim çeşit çeşit baharat topladık. Bunları pişirdik, yanında nefis bir salata hazırladık. Yemeğe oturduğumuzda Bilge eylem yasası hakkında konuştu. İyi niyetleri yiyemezsin. Bu yemeği hazırlamak için tarlayı düzelttim, çapaladım, tohumları ektim. Bu dünyada yaşamak için rüyalar ve iyi niyet yetmiyor, eyleme geçmek gerekiyor dedi. Yemeğimizi yerken bir anısını paylaştı. Herhalde bir başka yaşamının anısıydı. Düşünce ve uygulama arasındaki farkı her zaman bilmiyordum. Hindistan'da genç bir öğrenciyken önemli bir şey öğrendim. O zamanlar yüksek tabakaya mensup bir ailenin üyesiydim. Zamanımın çoğunu okuyarak geçiriyordum. Bir gün bir yolculuk sırasında büyük bir nehirde sandalla giderken kaptana ne kadar çok şey bildiğimi anlatıyordum. Kaptan beni dikkatle dinliyordu. Bir süre sonra yüzümü bilip bilmediğimi sordu. Hayır dedim, bilmiyorum. Korkarım ki tüm bildiklerini boşuna öğrenmişsin çünkü sandal batıyor dedi. İkimiz de güldük. Söylediklerinin ne anlama geldiğini biliyordum. Peki ne oldu diye sordum. Oh, boğuldum. Bu dersi asla unutamam. Bu dünya enerji ve eylem dünyası. Ne bilirsen bil, kim olursan ol, ne kadar kitap okursan oku, ne gibi yeteneklere sahip olursan ol. Tüm bunları ancak uygulayarak yaşama geçirebilirsin. Felsefeler ne kadar yüce olursa olsun, sözler ne kadar etkileyici ve büyük olursa olsun 5 para etmezler. İdealler, cesaret ve sevgi hakkında konuşmak kolaydır ama yapmak anlamaktır. Bilinç ve bilgelik için uygulamak gerekir. Bahçenin öbür ucuna kadar onu takip ettim. Kayalıkların üzerine tırmandık ve aşağıdaki ormanı seyrettik. Çoğu insan bu manzarayı seyretmekten hoşlanır dedi Bilge. Buralara tırmanıp bu manzarayı görmek isterler. Ama onlar burada değil, biz buradayız. Daha zeki, güçlü ya da daha çok hak ettiğimiz için değil, tırmandığımız için. Tırmanmayı göze alan zirvenin de hazzını yaşar. Soframıza geri döndüğümüzde Bilge konuşmasına devam ediyordu. Eyleme geçmek bu dünyada hiç de kolay olmuyor. Şüphe ve tembellik her yerde. Zihnimiz ve bedenimiz bile tembel. Düşünce ve fikirleri uygulamak enerji, özveri, cesaret ve yürek gerektiriyor. Çünkü harekete geçmek risk almaktır. Yaşamımızı ertelemek için sayısız mazeretimiz var. İyi niyet koltuğunda oturuyor ve başkalarının bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Eylem yasası aynı mesajı sürekli tekrar ediyor. Yapabileceğinin en iyisini yapmak, hiç yapmamaktan ve mazeret üretmekten iyidir. Sabahları yataktan kalkmak bile cesaret istiyor. Herkes eylem yasasını bir şekilde uyguluyor değil mi? Dedim. Her canlı varlık hareket ediyor ama çoğu insan sadece tepki gösteriyor. Tepkilerini de acı ve korku hissettiğinde, ilişkileri savaş alanına döndüğünde, bedenleri stresten hasta olduğunda gösteriyor. Eylem yasası bize cesaret, net bir amaç, kararlılık doğrultusunda tembelliğimizi ve sabırsızlığımızı aşmayı öğretiyor. Kişi tembelliğin üstesinden nasıl gelebilir, dedim. 3 temel gerçeği kabul ederek. Birincisi, insan olduğumuzu ve bu dünyada fiziksel olarak var olduğumuzu. İkincisi, kimsenin bizim için yaşayamayacağına, ancak kendi çabalarımızla güçleneceğimize. Üçüncüsü, eyleme geçmenin bazı zorlukları da getireceğine ve bunlara rağmen eyleme geçmekte kararlı olduğumuzu göstererek. İşte o zaman kendimizin güvenli, emniyetli, coşkulu ve motivasyonlu olduğumuz anı bekleme lüksünden vazgeçeriz.
Korku ve şüphelerin önümüze duvar örmesine izin vermeyiz. Birilerinin bize yaptıklarımızın doğru olduğuna dair onay vermesini beklemeyiz. Korkularımıza, şüphelerimize ve kararsızlıklarımıza rağmen en yüksek ideallerimiz doğrultusunda hareket etmemizin zamanı geldi. Bu aciliyetten dolayı bu zamanda ve yerde yine karşıma çıkıp konuşmak gereğini duyuyorum. Korkuların üzerine cesaretle gitmemiz gerekiyor. Her an cesur olmalıyız çünkü her an korkularla yüzleşiyoruz. Bu korkular hiç de banka soyguncusuyla güreşmek ya da boğulan bir insanı kurtarmak gibi büyük değil. Ama duygularımızı ifade etmek, alışkanlıklarımızdan kurtulmak ya da farklı olabilmeyi göze alabilmek türünden korkularla her gün karşı karşıyayız. Soframızı toplamak için ayağa kalktık. Artıklarımızı hayvanlara sunmak istiyorum ama kulübenin yakınlarına dökmek istemiyorum, dedi. Ağaçların arasından neredeyse uçurum olarak nitelendirebileceğim kayalıkların ucuna geldik. Bilge kayaların tepesine tırmanarak yemek artıklarını aşağılarda gizlenen geyiğe doğru fırlattı. Birden üstünde durduğu taş yağmurdan dolayı yerinden oynadığı için yuvarlandı. Şoktan kısılmış gözlerimin önünde Bilge gözden kayboldu. Eğilip baktığımda yuvarlandığını gördüm. Dengemi korumaya çalışarak kıyıdan eğilip elini tutmaya çabaladım. Ama ben de kaydım. Bilincini kaybetmemiş olmalıydı çünkü bir ağacın gövdesine tutunmaya çalıştığını gördüm. Her şey yavaş çekim gibi bir anda oldu. Yaralandığımı biliyor ama acı hissetmiyordum. Ona yardım etmek istiyordum ama öncelikle kendime yardım etmem gerekiyordu. Otları ve köklere tutunmaya çalıştım. Düşerken bir an ellerimiz kavuştu. Yuvarlanan bir taş başıma çarptığından gerisini hatırlamıyordum bile. Bir gölün kıyısında uzanmış vaziyette kendime geldim. Başım kanamıştı. Gözlerimi açtığımda Bilge'yi gördüm. Yüzü kirpas içindeydi ama başımı ıslak bir bezle silerken gülümsüyordu. Kanaman durdu, yaşayacağı benziyorsun dedi. Sen de dedim gülümsemesine karşılık vermeye çalışarak. Daha sonra gecenin serinliğinde kulübesinde ateşin etrafında otururken ne olup bittiği aklıma geldi. Korku tüm bedenimi sarmıştı. Ölebilirdik ya da seni bilmem ama ben ölebilirdim dedim. Olduğun yerde kalsaydın daha emniyette olurdun ama benim peşimden gelerek cesur davrandın dedi. Cesur falan değildim, düşünmedim bile, sadece düştüğünü gördüm ve atladım. Yine de eylem yasasının mükemmel bir uygulaması dedi. Daha fazla uygulamak istiyorsan ağaçlara taş atmayı tercih ederim dedim. Güldü. Bazen bunlar da başına gelebilir dedi. Galiba senin düşme yılın dedim. Daha önce sandaldan düşmesine atıfta bulunarak. Denize daha yakın bir yerlerde mi yaşamalıyım diye muzip bir ifadeyle sordu. Sonra ciddi bir tonla ölebilirdin de yardım etme çaban takdir edilebilir ama düşüncesizceydi dedi. Ne dedim. Kendimi kurtaramayacağımı düşündüm dedi. Ama yardıma çok ihtiyacım var gibi görünüyordun. Öyleydi. Yine de her yasanın zıttının çekirdeğini taşıdığının farkında ol. Bazen şefkat eylemi gerektirir ama bu yasa aynı zamanda hareketsizliğin ve dingin olmanın derinliğini de öğretir. Yani eylemsizliğin eylemine. Tıpkı meditasyon gibi dedim. Evet, hareketin de durmanın da zamanı vardır. Bazen en büyük sabrı, cesareti ve olgunluğu hiçbir şey yapmadan gösterebilirsin. Bir şeyler yapma arzularına ve dürtülerine rağmen. Kişi ne zaman harekete geçmesi gerektiğini ya da hiçbir şey yapmaması gerektiğini nasıl bilebilir, dedim. Tembelliğe eğilimli ve korkularına boyun eğen insanlar cesaret ve kararlılığa doğru odaklanmalı. Tepkisel konuşan ve davranan insanlar ise durup derin nefes almalı, duygu ve dürtülerinin kendisini kontrol altına almasına fırsat vermemeli dedi Bilge. Ve devam etti. Her durumda yüreğinin bilge sesini dinle. Ne zaman harekete geçmen, ne zaman sakin kalman gerektiğini duyacaksın. Gecenin sessizliğinde oturduk ve yaşadıklarımızın ağrılarını azaltan ateşin sıcaklığında alevlerin dansını seyrettik. Gece ilerlediğinde üzerime yorgunluk çöktü. Uykunun bastırmasıyla ateşin yanına uzandım. Son kıvılcımları seyrederken Bilge'nin söylediklerini dinliyordum. Ateş maddeyi enerjiye dönüştürüyor. Bu da bize her şeyin geçici olduğunu ve değişime uğradığını hatırlatıyor. Sonunda her birimiz yaşamın alevsiz ateşi içinde yok oluyoruz. Cesur ol gezgin, hala zamanın varken, hala bedenin varken. Ve gece sessizliğe gömüldü. Değişim yasası. Doğanın müziğiyle dans etmek.
Doğanın ritmi, dönemleri, devreleri vardır. Mevsim dönemleri, yıldızların ritmi, gelgit hareketlerinin devreleri gibi. Mevsimler birbirini itmez, bulutlar gökyüzünde yarış etmez. Her şey kendi zamanında olur. Tıpkı yükselen ve alçalan okyanus dalgaları gibi. Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır. Her gecenin peçesinin ardında tebessümle bekleyen bir şafak vardır. Halil Cibran. Gece kulübede uyurken bir rüya gördüm. Galiba bir rüyaydı. Bilge'nin sesiyle uyandım. Gün ağarmıştı bile. Oysa daha biraz önce yattığını sanıyordum. Vücudumda düşüşten sonra en ufak bir ağrı hissetmiyordum. Hatta bedenimi bile hissetmiyordum. Bilge gel dedi. Dudaklarının kıpırdadığını hatırlamıyorum. Kulübenin kapısında parlak yaz güneşine bakıyordum. Kaliforniya yeşili sarıya dönüşmüştü. Hava kuru ve tozluydu. Kapa gözlerini dedi. Bir anlık karanlığı ve sessizliği hatırlıyorum. Gözlerimi bulutlu bir sonbaharda açtım. Yağmur yağmış olmalıydı. Tozlar yerli yerine oturmuş ve kurumuş çimenlerin bir kısmı hala yeşil renklerini sürdürmeye çabalıyordu. Serin bir rüzgar yüzümü okşadı ve gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda kışın çıtır soğukluğunu hissediyordum. Ağaçlar çıplaktı. Yere düşen yaprakların üzerinde kar kalıntıları duruyordu. Kulübeden dışarı çıktım. Kışın acı soğuğunu hissettim. Uzaklardan gök gürültüsünün sesi yankılanıyordu. Bir anda yine bahar oldu ve Bilge'nin sesini işittim. Dünya değişimin müziğiyle dans ediyor. Mevsimler geçiyor, günler gecelere dönüşüyor. Her şey kendi döngüsünde gelişiyor, değişiyor, büyüyor, ortaya çıkıyor, kayboluyor, doğuyor, ölüyor, geliyor, gidiyor. Doğan batıyor, batan doğuyor. İşte bu değişim yasası. Ve sabah oldu. Kendimi canlı hissediyordum ama ağrılarımı da duyuyordum. Yüzümü soğuk suyla yıkayıp bir avuç böğürtlen yedikten sonra Bilge beni birlikte tepelerin yüksekliklerinde özel bir yürüyüşe davet etti. Kayalıklı patikadan yürürken ona rüyamı anlattım. Mevsimlerin sana öğreteceği çok şey var. Rüyan dersini öğrenmeye hazır olduğunun işareti dedi. Neyi öğrenmeye dedim. Değişim rüzgarları yaşamını alt üst eden şiddetli bir fırtına olarak da yanaklarını okşayan bir meltem olarak da gelebilir. Değişim sürekli olan tek şeydir ve değişimin kendine özgü yolu, kendine özgü zamanı vardır. Değişim hakkında daima karmaşık duygular hissetmişimdir. Bazen yaşam monoton hale geldiğinde bir şeylerin değişmesini isterim, özellikle de zor olanları, ama her şey yolunda gittiğinde değişim zor gelir, dedim. Değişimin kendisi zor değildir, dedi Bilge. Güneşin doğuşuna kadar doğal olur ama çoğumuz düzen ve kontrol duygusunu yaratabilmek için bildik yollar ararız. Bu yüzden değişimi arzu ve isteklerimize bağlı olarak şans ya da felaket olarak algılarız. Yağan yağmura çiftçiler hoş geldin derken piknik yapanlar lanet okur. Değişim yasası tıpkı mevsimlerin değiştiği gibi bize de değişmemizi hatırlatır. Hayatımızı eski alışkanlıklarla sürdürmek zorunda değiliz. Geleceğimiz geçmişin bir tekrarı olmamalı. Değişim bizi eninde sonunda daha büyük farkındalığa, bilince ve huzura doğru götürür. 4 mevsim bahçeyle uğraşmak, doğal yaşamdan alacağımız birçok dersi bize öğretir. Tohumlar yalnızca kendi türlerini üretir, daima ne ekersen onu biçersin. Ekinleri topladığında daima tohumların bir kısmını bir sonraki sezonda ekmek üzere ayırırsın. Yeni bir sezonun başlaması için öncekinin tamamlanması gerekir. Her tohumun büyümesi, değişmesi ve sonunda ölmesinin zamanı farklıdır. Bol ürün almak için toprağa çapalamalısın. Yaşamlarımızda tohumlar ve sezonlar gibidir. Hayatının her mevsiminin tadını çıkar gezgin. Sabırla toprağı hazırla, tohumları ek ve emek ver. Bunları yaparsan emeğinin meyvelerini bollukla alırsın. Mevsimlerin değişimini doğal kabul ettiğin gibi, şans ya da terslik gibi görünen olayları da olduğu gibi kabul et. Kışın beyaz güzelliğinin de yazın sıcak ve nemli günlerinin de zevkine var. Her mevsim, her gün, her an gelir geçer ve hiçbiri asla birbirinin aynı ya da tekrarı değildir. Kış soğuğunun ortasında yazı, yazın bunaltıcı sıcağında kışı özlemek yerine her mevsimi kendi güzelliğiyle kabul et. Geminin dalgaların üzerinde ilerlemesi gibi sen de zamanın ve dönüşümün dalgalarıyla uyum içinde ol.
Değişim rüzgarları hoşlansam da hoşlanmasam da esecektir. O zaman bunu olduğu gibi kabul etmem gerektiğini söylüyorsun, dedim. Bunun yanında başka şeyleri de diye yanıt verdi. Değişim yasası kendi gelişimimizle nasıl uyum içinde olabileceğimizi de gösterir, bize doğru zamanlamayı öğretir dedi. Nasıl dedim? Her şey için en uygun ve en az uygun zaman vardır. Kapılar açılır ve kapanır, enerjiler yükselir ve düşer. Bir düşünce ya da eylem enerjinin yükselme anında başlarsa sonuca ulaşmak daha kolay ve hızlı olur. Enerjinin düşüş anına rastlayan düşünce veya eylemin hayata geçmesi ise gerektiğinden fazla zaman alır. O zaman değişim yasası, eylem yasası ile birleşerek bilgeliğin bir parçası olan sabrı öğretir. Ne zaman harekete geçmen, ne zaman durman gerektiğini, ne zaman konuşman, ne zaman susman gerektiğini, ne zaman çalışman, ne zaman dinlenmen gerektiğini, ne zaman enerjinin yükseldiğini veya bir sonraki yükselen dalgayı beklemen gerektiğini sana içindeki bilge söyler. Patikadan ayrılıp sık ağaçlık bölgeye daldığımızda bilge bir an sustu, sonra bir hikaye anlattı. Kral Solomon içinde müthiş bir karmaşa hissediyordu. Daha sade ve huzur dolu bir yaşamın özlemini çekiyordu. Ülkenin en iyi kuyumcusunu çağırarak kendisine içinde her zaman ve her koşulda geçerli, uygun ve doğru olan sözler yazılı sihirli bir yüzük yapmasını istedi. Yazılan sözün hem acıların hafiflemesine hem de acı çeken kişinin bilgece bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olması gerekiyordu. Usta kuyumcu özel bir yüzük yaptı ama günlerce düşündükten sonra yüzüğe yazacağı sözü buldu. Kuyumcu yüzüğü Kral Solomon'a sundu. Yüzüğün içindeki yazı şuydu: "Bu da geçecektir." Ağaçlık bölgeden çıktığımızda manzara aniden değişti. Pırıl pırıl bir güneşin altında üzeri meyve dolu portakal ağacının mis gibi kokusu burnuma doluyordu. Birkaç elma ağacı çiçek açmıştı ama henüz meyve vermeye hazır değildi. Adını bilmediğim 2 ağaç daha vardı. Ceviz ağaçları diye bilge düşüncemdeki soruya yanıt verdi. Zamanlaması hep olduğu gibi mükemmeldi. Ceviz ağaçlarından birinin önünde saygıyla eğilerek dallarından yeşil bir meyve kopardı ve bana uzattı. "Aç onu," dedi. "Yenilecek kadar olgunlaştığını sanmıyorum," dedim. "Aç onu," diye tekrarladı. Yeşil kabuğu önce parmaklarımla, sonra 2 taşın arasına sıkıştırıp açmak için çabaladım. Sonra sert ve kenarı keskin bir taş bularak kabuğu kırmaya çalıştım ama başaramadım. Bilge omzuma dokunup eliyle başımı çevirdiğinde avucunun olgun cevizlerle dolu olduğunu gördüm. "Geçen yılın ürünü, onları toplayıp yakınlarda bir yere depolamıştım," dedi. Küçük bir taş alarak cevizin kabuğuna hafifçe vurdu. Kabuk hemen kırılmıştı. Bütün cevizleri kolaylıkla kırdı. İkimiz de karnımızı cevizle doyurduk. Bir taraftan cevizleri atıştırırken Bilge konuşmaya devam ediyordu. "Burada seninle hayatını kolaylaştıracak basit gerçekleri paylaşmak için varım. Ama sana aydınlanma vaat edemem. Onun kendine göre bir zamanı var. İnsanlar ceviz kabuğu gibidir. Eğer yanlış zamanda açmaya çalışırsan açmak neredeyse imkansızdır. Ama bir kez olgunlaştığında doğru yerine hafifçe dokunmak bile açılması için yeterlidir. Günlük yaşam sizin olgunlaşma sürecinizdir. Bir gün biri ya da bir şey size uygun dokunuşu sağlayacaktır," dedi. Elma ağaçlarının gölgesinde oturduk. Güneş ağacın tepelerine doğru yükselirken biz de cevizlerimizi ve portakallarımızı yiyorduk. Elma ağacına sırtımı dayayıp yakınlardaki bir ırmağın sesini dinlerken doğaya kendimi çok yakın hissediyordum. Güneş kemiklerimi ısıtmıştı. İçimde derin bir huzur duyuyordum. Sırt üstü uzanarak parlayan yaprakların arasından gökyüzünde gezen bulutları seyrediyordum. Bilge, "Bulutlar rüzgarla nasıl da kolaylıkla ilerliyor, hareketlerinde ne bir zorlama ne de acele var," dedi. Bunu daha önce de düşünmüştüm ama onun düşüncelerimi dile getiren yumuşak sesi derinlerde bir yere dokunmuş. Bulutlar ve rüzgar farkındalığımın merkezine nüfuz etmişti. O anda doğa öğretmenim olmuştu. Bilge değişim yasası ile ilgili söyleyeceklerini bir hikayeyle tamamladı. Yıllar önce Polonya'da yolculuk yaparken bilgeliğiyle ün salmış bir hahamı ziyaret etmiştim. İçinde yaşadığı tek odası kitaplarla doluydu. Odada kitaplardan başka sadece bir masa ve çekyat vardı. Hahama "Mobilyalarınız nerede?" diye sordum. "Sizinkiler nerede?" diye sordu bana. "Benimkiler mi? Ama ben yolculuktayım," dedim şaşırarak. Ben de öyle,"
diye yanıtladı haham. Teslimiyet yasası. Yüksek iradeyi kucaklamak. Teslimiyet, açık kollarla bu anı, bu bedeni, bu hayatı kabul etmektir. Teslimiyet, kendi yolunun önünden çekilerek yüksek iradeyle uyum içinde yaşayabilmektir. Teslimiyet, yüreğin bilgeliğidir. Teslimiyet, pasif bir boyun eğme değildir. Teslimiyet, her zorluğa ruhsal gelişim ve genişleyen farkındalık olarak bakabilmektir. Kimi sıkı sıkıya tutunmanın kişiyi güçlü kıldığını düşünür, kimi de gerektiğinde bırakabilmenin. Sylvia Robinson. Öğle vakti olmuştu. Birdenbire çıkan rüzgar başımızın üzerindeki dalları sallıyordu. Kopan bir yaprak döne döne uçarak yakındaki ırmağın üzerine kondu. Akan suyu göstererek Bilge sordu. Akan suyun ne kadar yumuşak ve aynı zamanda güçlü olduğuna dikkat ettin mi Gezgin? Güçlü ve akışkan su, yer çekimine karşı mücadele vermediği gibi neyin içine konursa onun şekline uyum gösteriyor. Su her koşulda verebileceğimiz en zekice ve güçlü tepkinin ne olduğunu bize öğretiyor. Nasıl bir tepki dedim? Teslimiyet dedi. Anlayamadım. Bana inandığım şey için mücadele etmem ve asla yılmamam gerektiği öğretildi dedim. Teslimiyet yasası yaşamımızda ne olursa olsun, olduğu gibi kabul etmemiz anlamına gelmesine rağmen, hoşlanmadığımız şeyler için pasif davranmamız, tolerans göstermemiz anlamına gelmiyor. Adaletsizliği görmezden gelmek ya da kontrol edilmenize, kurban olmanıza izin vermeniz demek de değil. Gerçek teslimiyet, aktif, olumlu, etkin bir şekilde durumunuzdan bir değer çıkararak yaratıcı çözümler üretmektir. Soğuk algınlığında, patlayan lastikte ya da diğer problemlerde bir değer varmış gibi davranamam, dedim. Bu yasa herhangi bir şeyde miş gibi davranman ya da gerçek duygularını yadsıman anlamına gelmiyor. Yasa sorunları dönüştürebilmekle ilgili. Bakış açını değiştirebilmek teslimiyeti öğrenmenin yoludur. Sanki doğru sözcükleri arıyormuş gibi birkaç saniye ileri geri yürüyerek dolaştı. Şöyle bak, atletizmde eğitilirken koç sana bir gün ödül verir, ertesi gün takatin kalmayana kadar çalıştırır. Bunu eğitiminin bir parçası olarak kabul eder, hatta değerini bilirsin. Aynı şey günlük yaşamın için de geçerli. Ruh senin koçun, hayatta eğitimindir Gezgin. Şimdi sorayım, eğer patlamış lastiği ya da soğuk algınlığını öğreniminin ve gelişiminin gerekli bir parçası olarak görebilseydin ne olurdu? Böyle görebilsem iyi olacak galiba ama kendimi patlamış lastiğe teslim olmuş vaziyette göremiyorum diye şaka yaptım. Bilge tebessümle açıkladı. En gerçek anlamıyla bu yasa sana ana teslim olman için yol gösteriyor. Ne olursa olsun ve nasıl tepki gösterirsen göster, olanı kabul edebilmenin yolunu gösteriyor. Sadece yaşamın iniş çıkışlarını değil, bedenini, düşüncelerini, duygularını, yani kendini kabul edebilmek anlamına geliyor. Kendimi olduğum gibi kabul etmeyi öğrendiğimde, ne olursa olsun teslimiyet gösterdiğimde yaşamımın kolaylaşacağını mı söylüyorsun dedim. Yaşam önüne çözmen gereken sorunlar ve testler çıkarmaya devam edecek. Ama yaşama gergin değil, rahat yaklaştığında en zor durumlarda bile zevk alacak bir şeyler bulabileceksin. Tıpkı bir bulmacayı çözerken, satranç oynarken aldığın zevk gibi. Tüm bunları söylemek yapmaktan daha kolay gibi geliyor bana, dedim. Her şeyi söylemesi yapmasından kolaydır. Küçük şeylerle başla. Ufak bir anlaşmazlık yaşadığında karşındaki kişinin bakış açısını anladığını göster. Bak o zaman ne oluyor? Küçük düş kırıklıklarını önemseme. Yunan filozof Epiktetus'un öğrencilerine söylediklerine kulak ver. Her şeyin gitmesi gerektiği gibi gittiğini bilmeyi öğrenin. Öğrendiğim tüm yasalar içinde bu en zoru gibi görünüyor. Sanki arzularımdan, değerlerimden, seçimlerimden, kendimin bir bölümünden vazgeçmek zorunda kalacakmışım gibi hissediyorum, dedim. Bilge'nin yüzü kendi ışığıyla aydınlandı. Teslimiyet yasası her ruhun kendi özgünlüğünün kutsallığına saygı duyar. Bundan vazgeçmek zorunda değilsin Gezgin. Yalnızca kendi yolunun önünden çekilmek gerekiyor. Küçük arzulardan yüksek seçimler uğruna vazgeçmek sık görülen bir davranış değildir. Çünkü kendi istediğini yapmak istersin. Bunu anlıyorum. Ama hayat bize daima kendi isteklerimiz doğrultusunda olanaklar sunmuyor. Bu yüzden isteklerimizin esiri oluyoruz. Bu da endişe, çaresizlik ve umutsuzluk yaratıyor. Küçük arzuların peşinden gitmek geçici doyumlar verebiliyor ama kalıcı mutluluklar sağlamıyor.
Hayatın isteklerini elde etmeye çalışmaktan ibaret olmadığını netçe görebildiğinde, elde ettiklerini sevmeyi öğrenmenin ve değerini bilmenin de hayatın ta kendisi olduğunun bilincine vardığında hayatını teslimiyet yasasıyla uyumlu hale getirmiş olursun. Bu yasayı nasıl hayata geçirebilirim diye sordum. Öncelikle her durumda şu soruyu sormakla işe başla. Bu durumla ilgili herkesin yararına en iyi olan nedir? Bu bazen evinin çatısı akacak bile olsa, susuzluk çekilen bir yerde yağmur yağması için dua etmek bile olabilir. Gerçek teslimiyet için arzu edilen şeyi yürekten istemek gerekir. Bu benim için oldukça esneklik, çaba ve geniş düşünmeyi gerektirecek, dedim. Herkes için öyle ama esneklik yaşamın bir parçasıdır. Geniş düşünmek enerji ve dikkatini küçük arzularından yüksek iradenin bilgeliğine yöneltmektedir, dedi gülerek. Tanrı iradesinden mi bahsediyorsun dedim. Bu dışsal bir Tanrı'ya inanmayı gerektirmiyor. Sadece yüreğinden şu soruyu sor. Eğer sevecen, bilge ve anlayışlı bir Tanrı bana yol gösteriyor olsaydı, bu durumda ne yapardım? Sonra yüreğini hisset. Yüksek beninin sesini dinle. Ne yapman gerektiğini bileceksin. Yapabilmen için ihtiyacın olan cesaret ve sevgiyi de hissedeceksin. Çünkü ruh farkında olsan da olmasan da senin aracılığınla kendini ifade ediyor. Nasıl uygulamaya başlayacağıma hala emin değilim diye itiraf ettim. Hangi seviyede uygulamaya geçilebileceğine inanıyorsan o noktada hayata kendini aç. Zaman içinde teslimiyet duygun derinleşecek ve yoğunlaşacaktır. O zaman yağmur bulutlarından da pırıl pırıl bir günden aldığın haz kadar haz duyacak hale geleceksin. O zaman yağmur bulutlarından da pırıl pırıl bir günden aldığın haz kadar haz duyacak hale geleceksin. Gevşemeyi, rahatlamayı hep hatırla. Gevşeme bedenin ana teslim olma yoludur. Ne olması gerektiği konusundaki kesin fikirlerinden vazgeçtiğinde her ana yargı ve beklentiden uzak doğal ve içten tepkiler verebilirsin. O anda bana anda yaşamayı öğreten kediyi yakındaki bir kayalığın üzerinde otururken gördük. Kraliçe tahtında oturuyor dedim. Bilge tabii ki bunu da bir ders öğretme yolu olarak değerlendirdi. Dikkat ettin mi gezgin? Kediler nasıl da gitmek istedikleri bir yere gitmekte engel tanımıyor dedi. Evet dikkat ettim dedim gözümü kediden ayırmaksızın. Fakat bir şey yollarını engellediğinde oturuyor, rahatlıyor ve bunu kendilerini yalama fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Çok az insan teslimiyeti kediler ve uzak doğu sporlarının ustaları kadar iyi öğrenebiliyor. Teslimiyetin uzak doğu sporları ile ilgisi ne diye sordum. Gerçek uzak doğu sporu tıpkı su gibi akıcı ve esnektir. Katı ya da tepkisel değil, etkiseldir. Uzak doğu sporu bize itildiğimizde çekmemiz, çekildiğimizde itmemiz gerektiğini söyler. Güce güçle tepki verip mücadele ederek enerjiyi ziyan etmek yerine yaşam gücüyle işbirliği yaparak enerjiyi doğru kullanmaya öğretir. Sustu ve bir süre tepelere doğru baktı. Sonra yine bana dönerek devam etti. Uzun zaman önce feodal Japonya'da kılıç ustası olmak isteyen genç bir samuraydım. Her gün uzun saatler boyunca kılıç kullanma teknikleri üzerinde çalışıyordum. Bana kılıç kullanmayı öğretmeyi kabul eden bir usta buldum. Usta geliştirdiğim teknikler hakkında hiçbir şey söylemiyor, sadece tekniğin ikinci derecede önemli olduğunda ısrar ediyordu. Bunun yerine kazanmaya, zafere, emniyete ya da istenen sonuçlara bağımlı olmaktan vazgeçmenin önemini vurguluyordu. Ancak egosunun arzularından, korkularından ve bağımlılıklarından vazgeçebilen bir savaşçının rahat ve odaklanma yeteneğine sahip olabileceğini söylüyordu. Bir düelloda ölüme teslimiyet yaşamak, yaşama yapışmak ise kaybetmek anlamına geliyordu. Anlayabiliyor musun? Bu yasa yaşam-ölüm seçimini bile belirliyor. Bağımlılıklarından kurtuldukça daha büyük özgürlüğe doğru yol alıyorsun. Soru sormak için sabırsızlanırken Bilge ilave etti. Bağımlılıklardan vazgeçmek, insanın evini ya da mallarını dağıtması anlamına gelmiyor. Teslimiyet içsel bir davranıştır. Ne olursa olsun olanı kucaklamaya hazır olmaktır. Tam olarak ne zaman bu yasa günlük yaşama uygulanıyor dedim. Bilge güldü. Uygulanması gerekmediği zaman, normal olarak reddettiğin, kaçındığın ya da tepki gösterdiğin herhangi bir olay düşün. Olaya tümüyle teslim ol. Arkanı dön ve yapabileceğinin en iyisini yap. Yaşamında olumlu değişiklikler yapabilmek için en yüksek dürtülerine teslim ol. Fakat tıpkı kedi gibi kontrol edemeyeceğin ya da değiştiremeyeceğin koşullar için enerjini ziyan etme. Aşağıdaki tepelere bakmak için durduk.
Bilge çimenlerin üzerine oturdu, ben de yanına oturdum. Sonra alçak sesle adeta huşu içinde devam etti. Dünyanın şu anki durumuna teslim olmanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Dünya açlık, açgözlülük ve adaletsizliklerle dolu ama zaman içinde herkesi ve her şeyi ruhun bir boyutu olarak göreceğin an gelecek. Tüm görünen zorluklara rağmen evrende her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna güven duyacaksın. Teslimiyet alçak gönüllülüktür. Hayatın aklın alamayacağı kadar derin bir gizem olduğunu hissedebilmektir. Isaac Bashevis Singer'ın dediği gibi, hayat Tanrı'nın romanıdır. Bırakın Tanrı yazsın. Sana şu sözü verebilirim gezgin diyerek sözlerini tamamladı. Teslimiyet yasası doğal halinize giden yolu açacak. İnancınızın artmasını ve tüm varlıklarla olan temel birliğinizin farkına varmanızı sağlayacaktır. Bu farkındalığın derinliği öylesine güçlüdür ki, evriminizin insan potansiyeli yolunda hızını arttırarak sizi madde dünyasından çok daha önce var olan spiritüel gerçekliğe doğru götürecektir. Bütünlük yasası. Bağlantımızı hatırlamak. Dünyada farklı yaşamları olan farklı varlıklar gibi görünüyoruz. Ama her farklı yağmur damlası nasıl okyanusun bir parçasıysa, her birimiz de farkındalık okyanusunun, Tanrı'nın bedeninin bir parçasıyız. Hepimizin bir olduğu yüce gerçeğinin derinliklerinde sevgiyi ve huzuru bul. Korku, kıskançlık ve öfkenin ağırlığını geride bırakarak anlayışın kanatlarında uç, şefkat ülkesine doğru. Yıldızların yasalarından kendine ayırma. İç dünyan daha derin gökyüzü değil de ne? Uçan kuşlar da, eve dönüş rüzgarları da orada. Rainer Maria Rilke. Sahilden gelen bulutlar kısa ve hızlı bir yağmur ve gökkuşağı getirdi. Bu harikulade manzaraya bakarken Bilge ayrılmamamızdan önce benimle paylaşmak istediği son yasa hakkında konuştu. Bütünlük yasası ikimiz için de bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Çünkü bu yasanın, aşkın doğası ancak yüksek bir farkındalıkla kavranabilir. Bu nedenle önce zihnine hitap etmeye çalışacağım. Ama sözlerim sadece tohumlardır. Bu tohumlar yüreğine ulaşıp çiçeğini açtığında bu yasa hayatını sonsuza dek dönüştürebilir. Bütünlük yasası göründüğümüz gibi ayrı varlıklar olmadığımızın büyük anlayışıdır. Hepimizin gerçek tek varlık, tek bilinç olduğumuzun en geniş kavrayışı. Saygısızlık etmek istemiyorum ama bu yasanın günlük yaşamla ne ilgisi var dedim. Bunu zaman içinde anlayacaksın. Bütünlük yasasının ego tarafından, küçük benliğimiz tarafından algılanabilmesi hiç de kolay değildir. Çünkü sıradan algılamalarımızla açıklanamaz. Bu nedenle öncelikle günlük yaşantımız boyutunda ele alalım. Evet, her birimizin ayrı bedeni, zihni ve duyguları var. Eğer bir şey düşünüyorsam, bu düşünce aynı zamanda senin zihninde de belirmez. Ben bir duyguyu yaşarken sen hiç de benim gibi hissetmezsin. Ben dizimi yaraladığımda sen dizimin acısını hissedemezsin. Bütünlük yasası bir paradokstur. Farkındalığımızın boyutuna göre hem doğru hem yanlıştır. Bizim bir ya da çok olduğumuz objektif gerçeklikten çok bakış açımıza bağlıdır. Gündelik bilgi bize yarı olduğumuzu söyler, yüksek bilinç ise bir olduğumuzu. Algı açısının değişmesi bize aynı bilincin farklı bedenlerde ifadesi olduğumuzu gösterir. Tıpkı tüm yaprakların aynı ağacın parçası olduğu gibi. İnsanlık bu yüksek gerçeği görmeyi unutuyor. Bunun yerine farklılıklarımıza, ayrılıklarımıza odaklanıyor. Ama sen yüksek gerçeği hatırlayacaksın değil mi gezgin? Unutmayacağım ama anladığıma da pek emin değilim dedim. En azından ilk adımı attık. Bakalım ikinci adım bizi nereye götürecek? Dedi ve yerden bir kozalak alarak, bu kozalağı incelersek tek bir kozalak deriz. Oysa milyonlarca hücre, molekül ve atomdan oluşmuştur. Mini minnacık atoma tek bir atom deriz. Oysa o da birçok parçacıktan oluşmuştur. Dünyayı incelediğimizde tek bir dünya deriz. Oysa dünya gerçekte toprak, hava, ateş ve sudan, milyonlarca türden, milyarlarca canlı varlıktan, trilyonlarca atomdan oluşmuştur. O zaman bir kozalak, bir atom ya da dünya tek mi çok mu? Peki insanlık nedir? Bir yanıtım yoktu. Sadece soru üzerine düşünüyordum. Galiba gerçek paradoks dedim sonunda. Evet dedi Bilge. Şimdi sen de gerçeği nasıl göreceğini seçebilirsin. Dar ya da geniş açıdan. Şimdi bir başka yolla da anlamaya çalışalım diye devam etti Bilge. Dilin en temel bakış açımızı yansıttığı konusunda hemfikir miyiz gezgin? Konuşma tarzımız ve kullandığımız sözcüklerin realitemizle nasıl doğrudan bağlantısı olduğuna? Evet doğru dedim.
Evime gidiyorum dediğinde bu cümle doğru geliyor değil mi? Tabii ki dedim. Benim evim diyen sen evden ayrı bir varlıksın değil mi? Şu ana kadar söylediklerin doğru geliyor dedim. Peki öyleyse bugün bedenimi iyi hissediyorum dediğinde ne demek istiyorsun? Benim bedenim diye sen bedenden ayrı bir varlık mısın? Daha önce bu konuda hiç düşünmemiştim. Galiba öyle söylendiği için söylüyorsun dedim. Evet doğru. Dilin en temel bakış açımızı yansıttığı konusunda hemfikirdim. Bu cümle ise senin bedenin olmadığını söylüyor ama bedene sahip olan bir başka şeyin var olduğunu da ifade ediyor. Evet, galiba öyle dedim. Dilimizin daha derin bir gerçeği yansıttığı söylenemez mi? Bir adım daha öteye gidelim. Eğer sen bedenin değilsen, sen kimsin? Pekala, bedeni olan ya da bedende yaşayan bir ruh, yüksek ben olduğumu ve buna benzer bir şey söyleyebilirim dedim. Pekala o zaman, yüksek benim ya da ruhum diyen ben kim? O ben kim? Bilmiyorum. Beden aracılığıyla konuşan sen, benim evim, benim ruhum, benim yüksek benim diyen sen, en gerçek anlamıyla saf farkındalığın kendisi olamaz mısın dedi. Bilmiyorum, bu bir paradoks, bir... Evet, öyle düşün gezgin. Milyarlarca varlık aracılığıyla ifade bulan farkındalık, Tanrı dediğimiz sınırsız sevgi ve bilgeliğin tek bilincidir. Yaşamın ta kendisi olan bilinç, yaşamın yani kendisinin adım adım tezahür etmesini de şefkat ve anlayışla, sabırla ifade ediyor. Arzuların, endişelerin ve rüyalarınla günlük yaşamını sürdürürken yine de bu farkındalığın bir ifadesi olabilir misin? Tüm farklı bedenlerde, zihinlerde, ağaçlarda, kuşlarda ve kozalaklarda ifade bulan farkındalığın bir parçası olabilir misin? Özür dilerim, zihnim karmakarışık dedim. Güldü. İşte sorun burada. Beynin bunun içinden çıkamaz. Farkındalığı ancak hissedebilirsin. Nadir anlarda, doruk deneyim dediğiniz anlarda bunu hissettiğinizde zihniniz nihayet dinlenme imkanı bulur. Saf huzuru ve hazzı deneyimler, vecd halinde yıkanırsınız. O ana kadar her şey yalnızca sözlerle sınırlıdır. Derin nefes aldım. Sanki önemli bir şeyi kaçırıyormuş gibi hissediyordum. O söylediği şeyi deneyimlemek istiyordum. Yine derin düşüncelerimi hissederek bilgeçenimi kaldırıp gözlerime baktı. Ben de onun gözlerine baktığımda gittikçe derinlere daldım. Ta ki yüzü değişmeye başlayana dek. Önce bilgiyi çevreleyen bir ışık gördüm. Sonra yaşlı bir kadın oldu. Sonra acımasız bir savaşçı oldu. Birçok insan oldu. Sonra kendimi gördüm. Yansımamı kastetmiyorum. Bağlantımız öylesine derindi ki orada tek bir varlık vardı, 2 kişi değil. Sonra bir anda günlük farkındalığıma geri döndüm. Yumuşak çimenlerin üzerinde bağdaş kurmuş oturuyorduk. Dalgın ve suskundum. Bu sadece küçük bir deneyimdi gezgin. Senden günlük yaşamının sınırlı farkındalığı içinde tüm yaratılışla birlik duygusuna inanmanı, deneyimlemeni ya da anlamanı beklemiyorum. Böylesine bir deneyimi ancak yüksek bir bilinç boyutuyla yaşayabilirsin. Fakat bir insan bile birliği hissettiğinde dünya ile de bir olduğunu bilebilirsin. Yüreğinin derinliğinde bir yerde, bir parçan bu yüksek gerçeği biliyor. Bu yüzden herhangi bir anda sevdiğin ve sevmediğin tüm insanları kendi yüksek beninin boyutları olarak görmeyi seçtiğinde kendini bütünlük yasası ile uyumlu hale getirebilirsin. Bundan böyle birisiyle münakaşa ettiğinde, seviştiğinde ya da oyun oynadığında kendine şu soruyu sor. Başkalarını da kendi parçam olarak görsem, onunla bir olduğumu hissetsem ne olurdu? Nasıl davranırdım? Bu ilişkilerimi nasıl etkilerdi? Kıskançlık ya da öfke duygularına ne olurdu? Bencilliğim, benlik yani birlik, bütünlük duygusuna dönüşseydi ne olurdu? Düşmanlarının bile senin bir parçan olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin olduğunun farkında olduğunda rekabet duygusu işbirliğine dönüşmez miydi? Bu her şeyi değiştirirdi dedim. Bu farkındalık dünyayı değiştirebilir. Tek tek her ruhun farkındalığıyla dedi bilge. Bazı öğretmenler ve kitaplar birlik yasasından bahsediyor dedim. Ama çok azı işitiliyor ve okunuyor. Dünya ancak son dönemde olgunlaşmaya, bu gerçeği anlamaya hazır hale geliyor. Sadece birkaç idealist değil, birçok realist de insan evriminin hatta insanın varlığını sürdürebilmesinin, insanlığı bir olarak görmenin geniş kavrayışından geçtiğini, bu konudaki farkındalığa bağlı olduğunu anlıyor. Tıpkı farklı organlarımızın bedenin bütünlüğünün iyiliği için uyum içinde çalışması gibi,
İnsanlık bedeninin iyiliği için rekabetçilikten ve bencillikten açık yürekle işbirliğine yönelmenin eşiğindeyiz. O anda neden ilk karşılaştığımızda bana uzun zamandır kaybettiğim kardeşim diye merhaba dediğini anladım. Bilge gerçekten beni de herkesi de kendisinin bir parçası olarak görüyordu. Düşüncelerime yanıt vererek neden yaşamın bana bir mizah gibi göründüğünü şimdi anlayabilirsin. Seninle konuşurken, ağaca bakarken, geyiği seyrederken sadece kendimin diğer boyutlarını görüyorum. Böğürtlenleri toplarken sanki, dedi. Tıpkı Salinger hikayesi gibi bir çocuk süt içerken Tanrı'yı Tanrı'ya boşaltıyormuş gibi hissettiğini söylüyor, diye sözünü kestim. Evet Gezgin, aynen öyle. Dostlarını, düşmanlarını, tanıdıklarını, yabancıları tek olanın gözleriyle görmeye başladığında tüm çelişkiler ve çatışmalar çözüme ulaşır. Tüm yaralar iyileşir ve tüm paradoks bu temel gerçeğin ışığında paradoks olmaktan çıkar. Bu tüm arayışların sonudur. Çünkü o zaman her yerde ve herkes olursun. Tüm korkuların sona erer çünkü kendinin asla ölmeyen saf farkındalığın yaşayan gerçeği olduğunu anlarsın. Bütünlük yasası ruhun tüm yasalarının bütünüdür. Eşitlik ve denge hali, yaptığın seçimleri ve yaşam sürecine tam bir güven, sonsuz an içinde adım adım yürüme sabrı, benliğinin tüm diğer boyutları için derin anlayış. Bu noktada şüpheler ortadan kalkar ve her davranış onurla ifade bulur. Yaşamlar boyu arayışının sonunda evrenle bir olursun. Bilge'nin sesi gittikçe yumuşadı. Adeta vecd halinde konuşuyordu. Kavrayabiliyor musun söylenenleri Gezgin? Sözlerimin doğruluğunu hissedebiliyor musun? Savaşın yerle bir ettiği köyde yanan çocuğun da oraya bombayı atan pilotun da kendin olduğunu anlayabiliyor musun? Annenin de, yeni doğmuş bebeğin de, tecavüz kurbanının da, saldırganın da sen olduğunu biliyor musun? Her şey Tanrı adına ya da şeytan adına yapılıyor. Yırtık giysileri giyen de, altın sırmalı şatafatlı giysileri giyen de sensin. Şefkatle, gaddarlıkla, korkaklıkla, cesaretle yapılan her davranışta sen varsın. Cahilin de, bilgenin de, yürüyen, uçan, yüzen her varlığın gittiği yolda sen de gidiyorsun. Tek ve çok, yüksek ve alçak, acı ve tatlı, dünya, cennet ve cehennem, her şeyde ve her yerdesin. Her varlığın gözlerinden yansıyan gerçekle tek olan ışıksın. Bu birlikle düşüncelerini biliyor, geçmiş yaşamlarından bahsedebiliyorum. Bir olduğumuz için şu anda yaşayan tüm geçmiş yaşamları da paylaşıyoruz. Çünkü geçmiş, şimdi ve gelecekte birdir. Bu bütünlüğü senin kadar derin hissedebildiğimde benim de diğer insanların düşüncelerini ve geçmiş yaşamları bileceğimi mi söylüyorsun dedim. Gülerek tabii ki dedi. Başkalarına hizmet verebilmen için bilmek istediğin her şeyi bileceksin. Fakat bu tür güçlere sahip olmak senin için önemini yitirecek. Çünkü herkes olacaksın. Yaşamını bütünlük yasası ile uyumlu hale getirdiğinde her şey değişecek. Dışarıdan her şey eskisinden farksız gibi görünse de. Sıradan bir hayat sürdüreceksin tıpkı benim gibi. Sıradan bir insan gibi görüneceksin ama dünyadan daha yoğun, daha güzel, daha zevkli, eğlenceli ve huzurlu olacak. Ağaçların koruyucu dallarının altından çıkıp dağın aşağısına doğru yürümeye başladık. Beni eve götürecek patikaya doğru ilerliyorduk. Ayrılma zamanı yaklaşıyordu. Yürürken Bilge geleceğimizle ilgili vizyonunu paylaştı. Global bilinç uyanırken Gezgin, kendimizi yoğun bir dönüşüm sürecinin ortasında bulacağız. Bu geçiş döneminde zorluklar yaşanacaktır. Ama büyük uyanış, ölenin son nefesi, bebeğin ilk çığlığı kadar kaçınılmazdır. Şu anda ayrılık illüzyonu yerine adım adım bütünlük gerçeğine bırakıyor. Şimdi dünyayı kucaklamanın zamanı, daha sonra da evreni kucaklayacağız. Son söz, Bilge'nin elvedası. Arada bir insan yapımı olmayan bir şeye dikkatle bak. Bir dağ, bir yıldız, akan bir nehrin kıvrımları. O zaman bilgeliği ve sabrı bileceksin. Daha da ötesi bu dünyada yalnız olmadığını. Sidney Loud. Bilge konuşmasını bitirdiğinde bildiğim patikaya ulaşmıştık. İçimde tamamlanmışlık duygusu hissediyordum. Bu eğitimimin bittiği anlamına mı geliyor dedim. İlk önemli basamakları tamamladın ama yolculuk asla bitmez dedi. Hani önemli bir misyondan, yardıma ihtiyaç duyduğundan bahsetmiştin dedim. Onun ne olduğunu Gezgin, sen ve birçok diğer ruh zaman içinde anlayacaksınız.
Şu anda konuşurken bile misyon gerçekleşiyor. Her şey büyük uyanışın bir parçası. Artık gitmeliyim. Yakında İngiltere'de genç bir kadınla, İspanya'da yaşlı bir adamla buluşacağım. Almanya'da bir çocuk beni bekliyor. Henüz beklediğinin farkında olmasa da. Şu anda nöbet tutan İranlı bir asker sessizce beni çağırıyor. Onların sözlere dökemediği özlemlerini hissediyorum. Başkaları da var gezgin. Tıpkı senin beklediğin gibi bekleyen niceleri var. Sana nasıl teşekkür edebilirim diye sordum. Yasaları yaşa, bu yeterli olur dedi. Seni asla unutmayacağım dedim. Yasaları hatırladığında beni de hatırlamış olursun dedi. Ellerini omuzlarıma koydu. Anlayışın ışığıyla dolu gözleriyle gözlerimin içine baktı. Gezgin, birlikte geçirdiğimiz zaman geriye dönüşü olmayan bir öğrenme sürecini de başlattı. Sana bu yasaları zorlanman için değil, özgürleşmen için hatırlattım. Onlar senin kendi derinliğinden gelen yasalar. Onlar simyacının sevgi, özgürlük, haz ve doyum kapılarını açan anahtarları. Onlar insanın gerçek doğasına ve potansiyelinin sınırsızlığına uzanan yolun basamak taşları. Yasaları hatırlamak zorunda değilsin. Yaşaman yeterli olacaktır. O zaman hayatının nasıl dönüştüğünü göreceksin. Onlar içinde açmak ve büyümek için doğru zamanı bekleyen tohumlardır. İçindeki bu tohumların bahçıvanı da daima seninle ihtiyacın olan her yardımı yapmaya hazır bekliyor. Tohumlar kendi zamanları doğrultusunda tomurcuk verdiğinde cesaretin, sevginin ve anlayışın meyvelerini toplamaya da hazır olacaksın. Tüm bu meyvelerin içinde en güçlü olanı sevgi yasasıdır. Yüreğinin bilgeliğiyle bağlantını koparırsan diğer meyveleri de tadamazsın. Sevginin olduğu yerde ise başka bir şey gerekli değildir. Bu yasalar içinde tutsak halde duran sevgiyi özgürleştirmek için var. Sevgiyi özgür bıraktığında bütünün iyiliği doğrultusunda vereceğin hizmetin yarattığı hazzın olağanüstü tadını da alacaksın. Yaşama teslim olduğunda huzuru bulacaksın. Aramaktan vazgeçtiğinde mutluluğu bulacaksın. Bu yasalara güvendiğinde dünyanın bilgeliğine erişeceksin. Doğanın yüreğiyle bağlantını yeniden kurduğunda ruhun yüceliğini hissedeceksin. Bunların gerçekleşmesi için senin adına dua ediyorum. Günlük yaşamında mücadele devam edecek. Sana öğrettiklerimi unutmaya eğilimli olacaksın ama derin benliğin daima hatırlayacaktır. Hatırladığında yaşamınla ilgili problemlerinin önemi sabun köpüğünün etkisi kadar olacaktır. Daha önce yalnızca şüphe ve karmaşa otlarının büyüdüğü yolunda önüne açılacaktır. Senin geleceğin de tüm insanlığın geleceği de ışığa doğru giden yolda, yaratıcının ve tüm yaratılanların bir ve bütün olduğu gerçeğine ulaşan yoldadır. Gökyüzü ne kadar karanlık görünürse görünsün, bulutların ardında güneşin daima parladığını, her an sevgiyle sarmalandığını ve içindeki saf ışığın eve dönmen için sana daima rehberlik edeceğini bil. Bilge benden birkaç adım uzaklaştı ve aniden kayboldu. Güneş henüz bulutların arasından doğuyordu. Aşağıya doğru ilerlerken belki tepelerde bir yerde bir kadın silüeti görme umuduyla geriye baktım. Ama yalnızca doğan güneşin oluşturduğu kendi gölgemi gördüm. Eve doğru yürümeye devam ettim.